Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız hocalarım? İyi misiniz? Teşekkürler. İyi. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Bizler de Bizler iyiyiz. de Her iyiyiz. şey her şey yolundaydı ta ki bu maçın sonunun düdüğüne kadar. Evet, Öyle diyeyim. evet. Yine futbolla Evet. ilgili yanıp tutuşuyor ortalık. Bu Yani maçın ikinci bakalım iyi yarısına izleyelim. kadar her şey güzeldi. Evet, yani maçın sonuna kadar ta ki penaltı pozisyonuna kadar her şey iyiydi. Bakalım biraz yavaş yavaş takipçilerimiz, izleyicilerimiz de gelsinler. Bu arada biz biraz sohbet edelim kendi aramızda. Hemen şimdi maçla ilgili şey yapmayalım, giriş yapmayalım. Nasıl geçti gününüz? Sağlık, sıhhat her şey yolundadır inşallah. Günümüz bugün güzeldi. Bizim Bakırköy Bağcılar metro hattı açıldı. Yeni Oo, süper. e, Cumhurbaşkanı geldi açtı bugün. Buradaydı, Bakırköy'deydi. Tamam. Bakırköy meydanı da dün meydanda Ekrem İmamoğlu açılışını yaptı. Meydan güzel yapıldı, meydan oldu. Evet. Yani bayağı faal Bakırköy bugünlerde bakalım. Ama Bakırköylüler hak etti onu artık. En sonunda yıllardır orada bir Evet, çalışma var. tabii. Ne çamurlar, ne tozlar, ne topraklar yediniz ya. Abi Hocam yıllardan bu yana sürüyor inşaat işi. vallahi Bugün ya. açıldı işte metro. Rahatlar yani. Trafiği kaldıracaklar Bakırköy'den. Çok güzel. Dolmuşları, otobüsleri kaldıracaklar. Yani Çok metro güzel. zaten. Fazla araç sokmayacaklar Bakırköy'e. Çok güzel. Süper. Evet. Bugün hatta dünden beri bugün gün içerisinde Azerbaycan'dan kardeşlerimiz, dostlarımız bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sürekli mesajlarıyla bizi desteklediler. Yani gerçekten göstermiş olduğu teveccühlere karşı teşekkür ediyoruz. Tabii bizler de canlı yayın yapıyoruz. Bazen isimlerde, dakikalarda veya anlarda da hatalar yapabiliyoruz. Evet. Hani bunu da mazur görsünler. Hani biz profesyonel, çok çok profesyonel böyle televizyoncular, yapımcılar, yorumcular değiliz. Biz kendimiz nacizane kendi kanalımızda yorumlarımızı yapıyoruz. Tabii sizlerin de desteğiyle, sizlerin de bize göstereceği teveccühlerle bizler daha da büyük ilerleyeceğiz. İlerlerken de sizlerle beraber ilerleyeceğiz. İşte Azerbaycan takımlarımız olsun, Azerbaycanlı kardeşlerimiz olsun. Biz her zaman onların yanında olduk. Bundan sonra da her kulvarda onlarla beraberiz. Bugün mesajlara zaten cevaplarımı da verdim, vermeye de çalıştım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine buradan tek 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 teşekkürlerimizi kanalımız adına sizlerin de nezdinde gönderiyorum. Bizleri yalnız bırakmasınlar, desteklesinler, mesaj yazsınlar. Biz neyiz? Tek millet, iki devletiz. Her daim birlikte olacağız. Her zaman, her kulvarda birlikte yürüyeceğiz inşallah. Mutlu hocam sen nasılsın, iyi misin? Sağ olasın Barış Hocam. Teşekkürler. Vallahi bende biraz yorgunluk vardı. Üzerinden atamadım bir türlü. Dün Urfa'dan dönüş yaptım. Bu arada Urfa demişken Urfa'nın stadyumunu da gezdim. Barış Hocam gayet güzel. Galatasaray Fenerbahçe maçına da uygun olduğunu söyleyebiliriz. Altyapı çalışmalarıyla ilgili de oradaki stat görevlileri veya federasyon görevlileri gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yani yerinde gördüm yani. Sağ Hocam, olsunlar. Evet. hocam çalışmayı yapsalar ne olurlar hocam? Fenerbahçe bugün ayaklandı. Maçı iptal edelim, tarihi ileri bir güne aldıralım diye. Bugün Tabii, bütün tabii. gün bütün gün uğraştılar. Bütün gün federasyonla telefon trafiği yaptılar. İşte Evet. ne oldu? Konferans liginde şimdi tur atlandı. Tabii haftada 3 maça çıktı şimdi trafik. İşte ne olacak? Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelensin ama tabii Galatasaray cephesi de bu konuya hiç sıcak bakmıyor. Doğal olarak haklı, tarafsız söylüyorum. Yani çünkü Galatasaray'ın Bayern Münih maçlarının olduğu dönemde de aynı trafik, aynı yoğunluk hep oldu. Dolayısıyla hani eğer ertelenirse adaletsizlik olur. Ha eğer çok istiyorsa Fenerbahçe cephesi ne yapacak? PAF takımıyla falan çıkacak. Yani veya rotasyon takımıyla çıkacak. Maçı artık alabilirse, kazanabilirse kazanacak. Zaten bir önemi, bir değeri kalmadı yani. Hani Evet. Süper Kupa finalinin gazı kaçtı yani. Resmen gazı kaçtı. Kaçırdılar yani gazı. Hatta bunu da bu iki kulüp nezdinde diyeyim. Ben şimdi ayırmayacağım. Hani çok fazla detaya girmeyeyim. Geçmiş zaman.
İki kulüp üzerinden de konuşuyorum. İki kulüp de Evet. bu sezonki, yani geçen sezonun finalini bu sezon kaçırdılar, yani öyle diyeyim. Tabii bunda TFF'nin de baktığımızda TFF nezdinde de e, onlara da yazılması gereken yerler var. Öyle diyeyim yani. Dolayısıyla bugün de biraz öyle bir savaş vardı. Hocam, maçı izlediniz. Yavaş yavaş biz konulara girelim. Adnan hocam, senden başlasak. Ne diyorsun? Evet. Yani maçın hakemi, VAR hakemleri, işte bir pozisyon var ki şimdi ilerleyen dakikalarda biraz daha süremiz ilerlesin. İzleyicilerimiz gelsinler. Bütün bunlarla ilgili pozisyonu en sona bırakalım ama maçın geneliyle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Maçın geneli maça Pendik iyi başladı zaten. İlk yarıyı da güzel oynadı, etkili oynadı. E, Pendik geçişleri iyi yaptı. Hem geri dönüşleri hem ileri gidişleri güzel kullandı orta sahada. Fenerbahçe buna ayak uyduramadı. Pendik diriydi, iyiydi. Pendik zaten Fenerbahçe'yi sinirlendirmek üzere de oyun kurgusu kurmuş yani. Evet. Futbolcular üzerinde sinirlendirmek gibi de. Fenerbahçeli futbolcular da buna düştü zaten. Belli şeylerde çok sinirlerdi. Yani halbuki sakin olsalar kendi evinde. Yani rahat oynar. İkinci yarı bunu yaptılar zaten. Rahat oldukları zaman da kendi yenerlerdi. Ama maç yani bu maç ben hakeme yazarım zaten. Hakem bu maçı bence katletti, aldı. Ben öğrendiğimize, duyduğumuza göre Söyleme işte hocam, biraz sonra. heh, İlerleyen dakikalarda tamam. söylerse. Şimdi Tamam. izleyicilerimiz Yani bizi izlemeye devam etsinler. Çok önemli evet. bilgi var, haber var. Bugünkü maçın ilk yarısı itibariyle onu paylaşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Biraz daha vakit ilerlesin. Biraz daha takipçilerimiz, izleyicilerimiz gelsinler. Onlarla beraber hep buradayken bu mevzuyu, bu önemli mevzuyu paylaşırız. Mutlu hocam, sen ne diyorsun? Evet, maalesef Pendik lige son hırsla sarılma maçıydı bu. E, Güzel de oynadılar, güzel de başladılar ama Adnan Hocam'ın da söylediği gibi hakem maalesef izin vermedi. Pendik'in yani oyununu devam ettirmesine izin vermedi. Golü de buldular. İlk yarıyı da böyle kapadılar ama ikinci yarının başında Mert Hakan'ın uzaktan attığı bir golle beraberliği yakaladılar. Yalnız bu arada oraya gelinceye kadar inanılmaz maç esnasında kartlar çıktı. Özellikle Pendik Spor'a inanılmaz kartlar çıktı. Toplamda 8 sarı kart maç boyunca, 3 kırmızı kart, birisi İbrahim Üzülmez olmak üzere 3 tane kırmızı kart, 8 tane sarı kart var. Yani bu kadar Hocam, futbolcular, ilk yarının kart performansı bu. Hakemin evet, kart performansı şu an ekranda. genel anlamda söyledim ben. Yani hakem futbolcuları, Pendik sporlu futbolcuları durdurmak için yani kartıyla tehditvari durdurmaya çalıştı. Öyle söyleyeyim yani. Neticede de artık golü de bulunca Fenerbahçe kopmalar oldu. Yani arkasına sarı kart, kırmızı karta dönüştü falan. Bayağı bir sıkıntı oldu yani. Hocam, Evet. şimdi ben bugün Fenerbahçe cephesinde bakıyorum, izliyorum. Şimdi maç sonu veya maçtan sonra özellikle Fenerbahçe cephesi tarafından Pendik sporlu futbolculara karşı oyunu çok çirkinleştirdiklerini, çok fazla yattıklarını, yani her pozisyonda yerde yattıklarını söylediler falan. Ama ben bugün Fenerbahçe'de bir Mert Hakan ve Ceko performansı gördüm ki dillere, akıllara zarar yani. Ya arkadaş, İsmail Kartal, buradan İsmail Kartal'a sesleniyorum. Diyorum ki İsmail Hoca, sen birinci kaptanlığı Ceko'dan al, Mert Hakan'a ver. Ya kardeşim, her pozisyonda, her olayın içinde hakeme gidip veya diğer rakip oyunculara gidip sen oyunu niye soğutuyorsun? Veya niye bu tarz reaksiyonlar gösteriyorsun? Senin bu göstermiş olduğun reaksiyonların karşılığı senin takımını soğutmak olur. Sen rakip takıma baskı kurmuyorsun veya seyirciyi
oyunun içinde daha çok fazla tahrik ederek rakip oyunculara zarar verecek. Yani bu hani fiziki de olabilir. Yani sahaya girecek olan bir seyirci çıkar, 2 3 5 seyirci çıkabilir, kendini bilmez seyirciler falan filan. Yani ne olur? Burada yapacağın her hareket senin takımına zarar veriyor. Ya kardeşim, oyunu almışsın, force ediyorsun, gidiyorsun. Her şey senin lehine. Sen kalkıyorsun her pozisyonda, her olayda ya rakip oyuncuya gidiyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, ya da gidiyorsun hakeme. Ya kardeşim, eskiden Emre Belezoğlu yapardı bunu. Ya bu tip oyuncular, ben kendi adıma söylüyorum. e, Yani bizim ligimizde istemiyorum. Ya kardeş, bir pozisyon olur, itiraz edersin, anlarım, ama her pozisyonda, her olayda hırgür 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 olmaz. Takımına zarar veriyorsun sen. Sen bu hareketle takımına zarar veriyorsun kardeşim. Yani oyunu soğutuyorsun. Oyunculara, kendi oyununu soğutuyorsun. İsmail Hoca'nın verdiği taktiklerden uzaklaştırıyorsun takımı. Sürekli kendi oyuncularına bir baskı da kuruyorsun. Senin arkandan bu sefer Ceko başladı. Ya el insaf kardeşim ya. Bırakın oyununuzu oynayın ya. Böyle futbol mu olur ya? Yani Sahada Barış yani Hocam, özür diliyorum. sahada futbol harici, ya bir de kalkıyorsun ilk yarı devre arasında hakemin Evet. yanına gidiyorsun. Hakemi tehdit ediyorsun ya. Ya sen kimsin ya? Ya Buradan sen kimsin çıkamazsın ya? diyor. Tehdit ediyor. Evet. Buradan Ya sen buradan çıkamazsın diyor. çıkamazsın. Bu seyirci seni Ya buradan çıkartmaz diyorsun ya. Sahada böyle Ya şey yaptığı olur böyle mu bir ya? dil var mı? Ben buradan TFF'ye de sesleniyorum. Kardeşim, eğer ki video kayıtlarından ceza verme durumu var ise bunu da alırsın, cezanı verirsin. Vermezsen neyse, şimdi söylemeyeyim. Yani söyleyeceğim ama söylemeyeyim. E, Tarafsızlığını yitirirsin diyeyim. En güzel tabiri caizse yani. Böyle olmaz. Her önüne gelen herkese istediği gibi davranamaz. Oyun içerisinde bağıran, çağıran skoru, üstünlüğü elde eder diye bir mantık, düşünce de yok kardeşim. Eğer hakem soyadı gibi sağlam olabilseydi ilk yarıda orada ona kırmızı kartı verirdi ve soyunma odasına Fenerbahçe'yi de bir kişi eksik gönderirdi. Korktu. Hakem resmen korktu. Zaten evet. biraz sonra Adnan Hocam bu konuyla ilgili de bir açıklama yapacak. Çok çok önemli bir açıklama yapacak. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz bizi izlemeye de devam etsin. Bir beğeni, bir like'ınızı da alırım. Bu arada mesajlarınızı da okumaya başlayayım. Hemen şöyle: Kıvanç Oğul, seni çok seviyorum Fenerbahçe demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz Kıvanç Bey. Sağ olun, var olun. Abdurrahim Akyol Bey bir tane mesaj atmış ama yayınlamayacağım. İsteyenler zaten orada mesaj kutusunda görürler. Abdurrahim Bey'den de ricam, lütfen bak, güzel başlamışsın, iyi gitmişsin ama sonunda böyle noktalı noktalı falan, G'li falan filan bir şeyler var. Rica ediyorum o mesajları yani yaz, evet, ama hani bu tarz mesajları yayına almıyorum. Yani bilgin olsun. Çok daha Barış Hocam, fazla hakaret içerirse de engelliyorum. Buradan da bunu ahlak söylemek kura- istiyorum. ahlak kuralları çerçevesinde olmayan hiçbir Tabii tabii yorumu, tabii. evet, Tabii kabul tabii. Her etmiyoruz şey yani. her şey. Ya konuşabilirsin, söyleyebilirsin ama seviyeyi kaybetmiyorsun. Yani yayınlamıyorum, yani haberin olsun. Çok fazla da küfür içerdiği anda da banlarım. Biz yorum Bilgin olsun. yaparken hiçbir takıma ne hakaret ediyoruz, ne küfür ediyoruz. Objektif gördüğümüzü, duyduğumuzu, bildiğimizi anlatıyoruz yani. Hocam, düşüncesini Evet, söyleyebilir. Yani tabii, yükselebilir de, ama hani yani küfürbazlığı gitmesin, yani tabii. onu demek Evet. istedim yani. Ahlak dışı Hocam, konuşmasın. Evet. tabii hocam, şimdi kadrolara bakıyoruz. Kadrolara baktığımızda 4-2-3-1 dizilişinde Livakovic kalede, sağda Mert'le başladı hoca. E, Ondan sonra Osterwolde ve Serdar Aziz, bir de Ferdi ile başladı solda. Ortada Kurunic, Fred, ondan sonra Cengiz, Mert Hakan, Tadic ve Dzeko 11 ile başladı. Yine göze gerçekten Ferdi harika bir maç çıkardı yine bugün. Aldığı Evet. toplarla beraber gitti. Birkaç tanesini ezdi ama
O kadar da olur. Önemli değil. Yoruldu. Yani, yoruldu çünkü. Aynen hocam. İkinci yarıda kaptırdı toplarda. Birinci yarıda daha iyiydi. Sona doğru da tabii şimdi sarı kart gören oyuncuların da İsmail Hoca çıkarttı. Oyundan aldı. Tabii oyuncu değişiklikleriyle beraber de hani baktığımızda Mert Müldür, Osterwolde, Dzeko, Ferdi bunlar ilk yarıda 4 tane sarı kart gördü yani. Şeyde de Pendik'te de Erdem Can Polat 26. dakikada, Halil Akbunar 45+2'de gördü. Halil'in de bu arada asistini Tiam yaptı. Fena değil, güzeldi. Aslında beklenmedik bir goldü. Yani ya aslında şöyle, Pendik fena da oynamadı yani ha. Yani güzel de oynadı. Güzel oynadı. Evet. Fena oynamadı. Güzel ilk yarı oynadı. gayet iyiydi. Evet. Gayet iyiydi. Ta ki kırmızı kartlara kadar, ondan sonra penaltıya kadar falan derken yani resmen e, ben penaltının da açıkçası hani şahsen kendi adıma yine söylüyorum, penaltı olmadığını düşünüyorum. Yani herkes diyor ki yok ayak çizgide, yok bilmem falan filan diyor da herkes Barış Hocam, resim... Barış Hocam özür diliyorum. Buyur Bu hocam. penaltı pozisyonunu Fenerbahçeli taraftarlara söylüyorum. Arkadaşlarımıza söylüyorum. Sabaha kadar izlesinler. Ertesi günü de dahil izlesinler. Sabaha kadar penaltı değil. Değil ya, penaltı değil kardeşim ya. Böyle bir saçma sapan şey olur mu ya? Penaltı pozisyonu olur mu ya? Yani sen sırf Fenerbahçe'yi ligde tutacağım diye, şampiyonluk yarışında tutacağım diye, yani bu yapılmaz ya. Yazık, günah ya. Burada bir alın teri var ya. Bir emek var ya. Ya resmen gasp edildi ya. Ondan sonra da takım da oyundan tabii ki. Tabii ki. Ondan sonra Pendik'te oyundan düştü ya. Penaltıdan sonra oyundan düştü ya. Resmen adamları gasp ettiler ya. Emek hırsızlığı yaptılar ya. Yazık, günah ya. Böyle bir şey olamaz ya. Sabaha kadar izlesin o Fenerbahçeli kardeşlerimiz. Sabaha kadar izlesin. Allah için ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. Özür diliyorum. Yok sorun değil hocam. Yani düşünceni söyle. Ya, rahat konuş yani. Şey değil. Problem değil. Herkes düşüncesini söyleyebilir. Hakaret yok. Hocam ya gerçekten inanılır gibi değil. Ya ben artık bu işlerin ben yine kendi adıma söylüyorum. Tamamen yayıncı kuruluş üzerinde döndüğünü. Bak, iki takımı bir türlü kopartmıyorlar. Yani bir takımı şampiyonluğa gitmesine müsaade etmiyorlar. Ya hakem hataları çıkıyor. Ya ne bileyim, genelde de zaten hakem hataları oluyor. Ya VAR'dan bir şey dönüyor. Ya hakem penaltıda VAR'a bile gitmedi. VAR'a gitmemesi demek, bu pozisyon VAR kayıtları açıklandığında bu pozisyon açıklanmayacak yani. Bu maç üzerinde bu pozisyon açıklanmayacak anlamına geliyor. Yani. Evet, aynen öyle. Yani ya sen kendin, hakem kendisi ceza sahası dışında faul verdi. Faul verdi, evet. Bak, ceza sahasının dışından faul verdi. Sonra VAR devreye girdi. VAR'dan dinledi. Sen pozisyonu bile görmedin. Ya bir monitörde izlemeye gitmedi. Gitmedin. Ya pozisyon izlemeye gitse zaten faul verecek. Devam ettirecek. Kendi de biliyor bunu. Ayrıca VAR kayıtlarında açıklanmak zorunda kalacaklar. Her şey ortaya çıkacak yani. Her şey ortaya çıkacak. Bunların hepsi planlı. Yani hep fırsat kollama planı yani. Bir fırsat gelse de biz bunu bu şekilde yapsak etsek de bu işi böyle kıvırsak hesabında yani. Şimdi şöyle kritik bir haftaydı bugün Barışçı. Tabii. Şöyle, eğer bugün Pendik'te puan kaybetseydi Pendik'e, haftaya da Trabzon'a gidiyor. Yani öbür maçı Trabzon'da. Tabii o da canım. O zaman lig kopacak. Yani Galatasaray ile Fener arasında puan açılacak. Bu sefer ligin tadı tuzu kalmayacak. Zaten federasyon bunu ayarlamış. Sistemi Galatasaray stadına kadar götürecek böyle. Amacı bu. Ya hocam şimdi Pendik'ten eğer puan kaybı olsaydı hesapta olmayan, yani evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Fener yani bütün camia, herkes için yani. Ne oldu? Beklenmedik bir iş. Biz bile kendi yorumlarımızda Pendik'ten alır diyorduk yani. Hani 3 puan alır diyorduk yani. Ama Pendik'ten herhangi bir puan kaybı
Fenerbahçe'yi şampiyonluktan direkt uzaklaştırırdı zaten. O psikolojik baskı, o işte yapamadınız, beceremediniz. Çarşamba günü de Ali Koç bir basın açıklaması yapacak zaten. Basın açıklamasında bakalım neler konuşulacak merak ediyorum. Yani şimdi çok da Trabzon fazla maçına hazırlık yapıyorlar. Trabzon Tabii. maçına Şimdi de yatırım Trabzon yapıyorlar. maçının Evet. kılıfını uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi onunla ilgili ben de söyleyecektim. Maçtan sonra Selahattin Baki açıklama yapıyor. Şimdiden federasyonu, MHK'yı baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu maçı böyle geçti. Trabzon maçında federasyon şapkadan ne çıkartacak? Hangi hakem verecek diye bunun hesabını yapıyorlar. Şimdiden algıya başlamışlar. Böyle bir şey olabilir. Hocam Aynen. Fenerbahçe bak size çok farklı bir çok enteresan bir istatistik vereceğim. Fenerbahçe son 70 maçında 54 tane penaltı kazanmış hocam. Müthiş. Hocam bunu ben şimdi izleyenlere size soruyorum. Son 70 maçta 54 tane penaltıya ve bunun yani bakmadım ama sonradan aklıma geldi. Yayın arasın yani yayına girdikten sonra aklıma geldi. Herhalde bir 6, 7, 8, 9, 10 tane yani sallıyorum şu an rakamı. Son dakikalarda gelen penaltılar ya. Evet. Evet. Yani bu kadar alenen göz göre göre hakikaten emek hırsızlığı ya. Yani gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bu kimi için olursa olsun fark etmez yani. Beşiktaş için de aynısını söylerdim. Galatasaray için de aynısını söylerdim. Fener için söylüyorum. Neticede söyledik Barış Hocam. Daha önceki maçlarda Trabzon için de Fenerbahçe'nin söylerim. Hiç fark evet. etmez. Ben gördüğüm neyse onu söylerim. Yüksek sesle de söylerim yani. Kardeşim bu kadar emek hırsızlığı olmaz. Ya sen faul veriyorsun. Sen soyadın gibi sağlam duracaksın. Ve var seni uyardığında diyeceksin ki sen önündesin ya. Bir de pozisyonun önünde hocam önünde. Pozisyonun önünde kendisi ya. Gözünün önünde ya. Olay gözünün Evet. önünde. Olay mahalline 2 adım 3 adım uzaklıkta hakem ya. Ya sen bu karardan nasıl dönebiliyorsun ya? Hangi vicdanınla, hangi manevi duygunla dönüyorsun ya? Sen haram lokma yemiş olmuyor musun şimdi kardeşim? Yazık günah değil mi? İbrahim Ama onların Üzülmez'e, üst ağları var. futbolcularına, Üst ağları var kulübe, onların. oraya gelen taraftara. Yazık günah değil mi ya? Ulan neyse. Ya arkadaş vallahi billahi kendimi yani yayına çıkana kadar herhalde zor sakinleştirdim kendimi yani. Şimdi Yani Barış'cığım şöyle kabullenemiyorum diye. yani. Kabullenemiyorum hocam. Barış'cığım şöyle. Fenerbahçe'nin zaten bu türlü şeylere ihtiyacı yok. Hakemlerin desteğine yani ihtiyacı yok. Normal oyununu oynasa yani sinirsiz işte hakemlerle uğraşmasa futbolcuların zaten normalde 50 maç oynasa 50'sinde yenecek bir durumda. Ama baktılar bugün Pendik müthiş oyuna başladı. Çok Yani güzel çok oynadı güzel. hocam ya. Evet. Çok güzel ya. Bu Fenerbahçeli futbolcularda biraz şok yarattı. Gol de geldikten sonra futbolcular da böyle afalladı. Sinirsel şeyler başladı. O topu güzel çeviriyor Pendik. İleri gidiyor, geliyor. Yani Dinamo gibi. Bu iyi. Fenerbahçeliler de beklemiyordu böyle bir oyunu. Ta ki işte ilk yarı bitti, ikinci yarı başlayana kadar. Tamam Olay şimdi böyle. bundan sonra şey de başlar artık. Çarşambadan itibaren şeyler başlar hocam. İşte Trabzon maçına. Trabzon maçına yalamalar başlar yani. Yağlanmalar, bilenmeler başlar yani. Algı Vallahi billahi ya operasyonları. normal değil hocam ya. Gerçekten normal değil ya. Şimdi Yani bugün Fenerbahçe'nin basın açıklamasını dinliyorum. Selahattin Baki yönetici olmak üzere işte diğer futbolcular. İnan hepsi hakemi şikayet ediyor. Hepsi. ya Sanki neydi? O bir atasözü Fenerbahçe vardı. Evde neydi? Hırsız. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Evet. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış.
Ya bunlarınki Şimdi, böyle yani. şimdi şöyle Yani az bu önce bilerek psikolojik baskı bu yani. şöyle yayınlanmaz falan dedik ya bu video kayıtları. Şimdi Mutlu Evet. Hocam bilir İçişleri Bakanı dün açıklama yaptı Tekirdağ'da. Bu polislere, jandarmaya çevirmelerde canlı yayın şeyi takacaklar. Canlı yayın. Kamerası. Ha, kamerası. Hakemlere de bu takılsın kardeşim. Benim bir önerim var. Hakemlere de takılsın. Futbolcularla karşılıklı diyalogları hepsi gözüksün orada. O da var kayıtlarla beraber izlensin orada. Yani karşıdaki futbolcu küfür mü ediyor, ne diyor, tehdit mi ediyor? Bunlar yayına alınsın abiciğim. Benim de bir Evet. önerim var böyle. Evet. Vallahi hocam çok mantıklı ama Evet. o zaman da ne oluyor biliyor musun işte? Bak ne kadar bak teknolojiyi biz yani iyi ya, diyoruz ki işte var olduğu bilmem ne oldu şu oldu bu oldu. İyi tamam lan diyoruz. Bundan sonra herhalde maçlar süt liman olacak. Yani böyle tereyağından kıl çeker gibi maçlar namusuyla, edebiyle, adabıyla oynanacak. Maçlar bitecek diyoruz yani. Ya ama buna rağmen bu kadar kaosun yaşandığı bir futbol ülkesi ben daha hayatımda görmedim ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ya işte Mert Hakan tehdit ediyor hakemi. Ya İşte bunu ispat edemiyorsun. Diyorsun ki işte hakemle ikisinin karşılaşması. İşte böyle kamera olsa en az orada onun tehdidi falan görselliğiyle çıkacak. Onun için futbolcular da hakeme bir şey diyemeyecek, tehdit edemeyecek. Yani tamam ben dijital şeyden ben de istemiyorum futbola bu kadar elektronik cihazın girmesini ama e, almış başını gitmiş her şey ticarete dönmüş. Zaten Türkiye'de futbol yok. Yani her şey yukarıdakilerin yönetimiyle hocam şampiyon belli, bir de ne ligi oluyor belli. biliyor musun? Kendini savunma sistemi artık şu. Mesela görüntüyü alıyorsun ya şimdi. Görüntüyü aldın, yayıncı kuruluştan aldın, yayınlıyorsun. Bu sefer şöyle savunuyorlar kendilerini. Yani bütün her futbolcu için, her camia için söylüyorum. Artık çağımızda EA zamanı diyor. İşte neymiş EA? Akıllı yapay zeka zamanı. İşte Yapay yapay zeka. zekada okutulmuş olabilir bu deniliyor. Lan Hı. oğlum milletin işi gücü yok sen de yapay zekada. Ya saçma sapan şeyler yani. Barış Hocam, şimdi burada Adnan Hocam'ın söylediğine bir açıklık getirmek istiyorum. Bu koridorda yapılan Mert Hakan'ın hakeme karşı yapmış olduğu Koridorda söylemiş değil olduğu hocam. Sahanın söylemiş olduğu içinde ortasında evet, ya. koridora girerken yani Girerken söylemiş olduğu yani. evet, sözleriyle ilgili şimdi dijital kamera veya işte mikrofondan falan bahsediyoruz. Ancak madem onlar yoksa ya kardeşim, yani Gözlemci de mi yok ya? Mert Hakan söylemiş. Bunu söylediği kişi belli. Hakem. Ya hakem kardeşim, sen hakemsin ya. Yani illa Kartını çıkar de, göster. delillendirmen mi gerekiyor ya? Sana söylediyse bas kartını, at dışarıya. At dışarıya ya. Atamaz. Atamaz hocam. Atamaz. O zaman her şey Atamaz. bitmiştir. Atamaz. Bugün Fenerbahçe stadında hiçbir Fenerbahçeli futbolcuyu atamazdı bugünkü hakem. Ya ne şiş yansın ne Hocam o kebap konuyu yansın, biraz misali sonra biraz hareket daha ediyor. bekleyelim. Senin Adnan Evet. hocam o konuyu biraz daha çok önemli. Gündeme bomba gibi düşecek bir haber vereceksin. Biliyorum ama biraz daha böyle bekleyelim. Biraz daha ısınalım. Ya eskiden bizim zamanımızda top oynadığımızda saha gözlemcileri vardı. Saha kenarı hani maçın gözlemcileri vardı. Yani o an Yine var. Yine var onlar. hocam ama bak Evet. şimdi o gözlemciler o an sanki o şehrin kaymakamı gibiydi böyle. İlçelerde Tabii. hani böyle futbol hani o şey yaparsın ya böyle. Stadyumun Mesela amiridir. Stadyumun amiri he olurdu o. stadın amiri böyle. Ne polis ne kaymakam hiçbiri bir şey yapamazdı yani. O an stadın amiri oydu yani. Ya arkadaş onlardı yani. O derken onlardı. Baş gözlemci işte yardımcılar falan. Ya senin gözlemcin de mi yok ya? Gözlemciler bence var ya boşuna para mara vermesinler gözlemcilere. Hiçbir işe yaramıyorlar. Bu Şimdi ülkede gözlemcilik olayını kaldırsınlar. Alt liglere versinler. Barış Hocam, gözlemciler, ben yıllarca statta görev yaptığım için biliyorum. Gözlemciyle beraber de görev yaptım. Yani şimdi gözlemciler genelde güvenlik konusuyla ilgili gözlemcilik yapıyor. Yani hakemlerin konusuyla ilgili değil de yani olaylara, statta çıkabilecek olaylarla ilgili gözlemcilik yapıyor.
Yani hakemlerin oradaki verdiği kararlarla ilgili herhangi bir müdahil olma durumu söz konusu değil yani. Ya tamam, tehdit ediyor adam hocam. Alenen tehdit ediyor oyuncu. Bu Evet. güvenlik sorunu değil mi? Yani bir nevi tabii ki güvenlik sorunu yani. Sen bu stat'tan çıkamazsın diyor. Seyirci seni bu stat'tan çıkartmaz diyor hoca diyor. Evet. Tehdit Aklını ediyorsun. başına al diyor. Aklını başına al diyor. Aklını başına al diyor. Evet. Ya bu yani bu kadar olmaz ya. Ringo'nun aharı gibi yaptılar ya. Önüne gelen her şeyi söylüyor oldu ya. Ya Mert futbol Hakan bunu Mert Hakan 2. ligdeyken, bir alt ligdeyken Menemen Spor maçlarında da bunu yapmıştı, Menemen Spor'a. Ya böyle şeyler var bunun, sicilleri var. Yani ya hocam her maçta böyle bir de. Hep geriyor ortamı. Eskiden Emre Belezoğlu da öyleydi. Ya bırakın bu işleri ya. İsmail Hoca da Topuk, aslında bunun farkına vardı. Mert Hakan evet. maçtan çıkarken de ben nasıl çıkıyorum, ne için çıkıyorum der gibi bir hareketlerde falan bulundu. İsmail Hoca baktı bu işin sonu kötüye gidecek. Kırmızı kart görme durumu söz konusu olacak. Maçtan aldı. Çok mantıklı bir hareket Nasıl yaptı İsmail Hoca orada. Ya tamam Golü da attıktan sonra Mert gol Hakan mol atıldıktan sonra, yani iş işten rahatladıktan sonra Ya Fenerbahçe tabii ama olsun üstünlüğü yine kurdu, de ondan sonra tabii attı yani. yani ileriki maçları düşünür veya o anki durum. Mert Evet. Hakan golü attıktan sonra sevinme hareketlerini gördünüz mü? He, öyle yapıyor. Evet. Öyle diyor. Ve diğer rakip Ayıp takımın ya. yedek kulübesinin önüne geldi, yapıyor o hareketler. Tabii bir de oraya geliyor yani. Ama işte onu oyundan atacak hakem yok orada işte. Atamaz diyorum ya. Atamaz. Tahrikvari sevinme hareketleri var. Sevinebilir Ya yani bir şey demiyoruz ama hareket yapıyor tabii. Ya bir de insan olarak, yani insan olarak yapmazsın bunu yani. Şimdi diyecekler ki, bir de şöyle diyecek, şimdi takım arkadaşları falan da şöyle diyecekler. Ya işte Mert Hakan saha dışında melek ya, melek. Melake yani. Hiçbir şey yapmaz. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz. Bize abilik yapar, bize babalık yapar. Melek gibi adamdır derler yani. İyiliksever, hayırsever. İyiliksever, Öyle böyle. hayırsever. Evet. ya bu tarz Ağz, futbolcular hangi takımda olursa Ağzından dua olsun eksik olmaz. Ağzından dua eksik olmaz. Hep böyle konuşurlar yani. Halbuki alakası yok yani. Uzaktan yakından alakası yok yani. şimdi Barış Hocam bu tarz Hocam futbolcular çok özür diliyorum. Çok özür evet. diliyorum. Toparlayıp hemen şey yapacağım. Beni bu tip oyuncular sinir ediyor. Nerede olursa olsun. Yani böyle var ya, ya iyi ki yanımda falan değiller böyle oyuncular falan yani. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ya sen kendi futbolcularını, oyuncularını strese sokuyorsun ya. Oyunu soğutuyorsun. Oyununu Seyircileri oynattırmıyorsun. tahrik ediyor. Seyircileri Ya tahrik seyirciyi ediyor. de tahrik ediyor hocam. Adnan Tabii. hocam. Seyirciyi tahrik Tabii. ediyor. Kendi oyununu soğutuyorsun. Oyuncuları soğutuyorsun. Kendi oyuncularını yine kışkırtıyorsun. Rakip oyuncudan üstüne. Ya hocam, adam kolunun üstüne düştü. Söyle Halil, kolunun üstüne düştü. Boynu tutuldu. Ya olabilir. Yani olabilir. Depesine gidiyor ya. Depesine gidiyor ya. Tepesinde dikiliyor. Ho 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 edip duruyor yani. Ya ne kadar ayıp ya. Niye sakatlandın diyor işte. Sakatlanamazsın diyor. Zaman geçirme diyor. Ya sana mı soracağım ben sakatlanıp sakatlanmayacağımı? Benim boynum ağrıyor. Başım dönüyor diyor. Hala tepesine gidiyor. Ya burada işte o hakem olacak. Lan çık, verecek kırmızıyı, çık git diyecek yani. Şimdi Veremez. Hangi hakem verecek? Ya bu nedir böyle ya? Her pozisyonda da şey gibi koştu yani. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yani kendi oyuncu arkadaşlarına, camiana da ayıp ediyorsun yani. İşte böyle futbolcular camiasına ve kendi takımına zarar veren futbolcu tipleri Tabii bunlar. canım. Onu anlatmaya Tabii. çalışıyorum Adnan hocam. Tabii yani ki. Barış Hocam ben de bir şey ekleyeyim bu arada. Buyurun Yani Mutlu hocam. Evet. bu tarz futbolcular hangi kulüpte olursa olsun, hangi takımda oynarsa oynasın, yani hiçbir takım taraftar, kendi takımı da dahil, hiçbir takım tarafından olumlu karşılanmayacaktır ve sürekli tepki görecektir.
Yani sen o hareketleri yaparak yani tribündeki taraftardan veya diğer futbolculardan, teknik heyetten veya yönetimden daha mı çok seviyorsun kardeşim? Daha mı çok seviyorsun ya Mert Hakan? Fenerbahçe'yi sen oradaki bütün 50 bin seyirciden daha mı fazla seviyorsun? Bırak tribüne oynamayı. Bırak artık ya. Hocam Bu ne ya? eğer Fenerbahçe buradan puan kaybetseydi kendi camiası başta, takım arkadaşları başta olmak üzere hepsi Mert şuradan Hakan, aşağıya gömerlerdi tabii kuma, ki. kafasını taşlarlardı. Aynen Sen öyle. şampiyonluğa Şimdi ben giderken bu kadar ortamı geremezsin diye. şimdi Evet. şöyle hakemi tehdit ettiğinde ilk yarı çıkışında kırmızı kart görseydi, Pendik bu maçı alsaydı nasıl olacaktı? Tabii. Heh, İşte Mert Ya Hakan ihanet Adnan etmiş Hocam olmuyor mu takımına? taşlarlardı. Tabii, Taşlarlardı ya. onu diyorum. Dua etsin ki bugün gene hadi kendi de gol attı. Güzel de gol attı. Hakikaten güzel gol Güzel, attı gol yani. güzeldi. Evet. Gol Tebrik de ediyorum iyiydi. golüyle ilgili. Ya Evet. böyle gel benim karşıma kardeşim. Böyle gel ya. Övelim ya. Ya sen emeğe saygısızlık, arkadaşına saygısızlık, bilmem ne. Ulan Yani öyle ya şu yaparak daha çok mu sevdiğini Pendik'te bir sanıyorsun? tane oyuncu çıkıp da lan sen ne diyorsun deyip de şöyle bir tutuverseydi boynundan falan. Yani yok muydu öyle biri ya? Ben İşte iyice böyle topçuda pimi çekilmiş bomba gibidir. Ne zaman ne yapacağı ayıp belli değil. ya. Her an takımını yalnız bırakıp takımını mağlubiyete de sürükleyebilir. İşte bu türlü futbolcular tehlikelidir yani. Sağ solu belli olmaz. Ne yapacağı belli olmaz. İsmail Hocam, Hoca işte akıllılık yaptı, hemen sağdan aldı yani. Tabii. Tabii. Yoksa Hocam, gidecek aldı. Evet. Fenerbahçe'nin geriden gelip kazandığı maçlar. 4. haftada Antalyaspor 3-2. 13. hafta Karagümrük 2-1. 23. hafta Ankaragücü yine 2-1. 26'da deplasmanda Çaykur Rize 3-1. 27. hafta Kasımpaşa 2-1 ve bugün de bu hafta 29. haftada da Pendik 4-1. Yani bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Yani geriden gelip maç kazanmasını neye bağlıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Adnan hocam istersen veya Mutlu hocam sen başla istersen. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben. Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin işte maçlara tempolu başlıyordu. Sonra mesela ilk yarım saatte 15-20 dakikada maçları koparıyordu, bitiriyordu yani. İşte geriye falan düşmüyordu. Uzun bir süre yani özellikle bak 23. Yani 4 ve 13'ü geçersek yani 4 ve 13. haftayı geçersek 23, 26, 27 ve 29 hocam. Bak 4 hafta 1, 2, 3, 4 hafta çok oynamış. Yani o sezonun başındaki Fenerbahçe'den çok uzak bir Fenerbahçe oynamış yani. Evet. Böyle soruyu tamamlayayım. Sen de devamını getir hocam. Ne diyorsun? Şimdi bu ilk 2 haftayı değil de yani 4. haftayla 13. haftayı değil, ancak ondan sonraki haftadaki maçlarda oynadığı takımlara bakacak olursak Ankaragücü ve Pendik bugünkü oynadığı maçta dahil yani küme düşme potasında ateş hattında olan takımlarımız. Diğer Rize ve Kasımpaşa da yani oradaki ligi 5. bitirme gibi böyle bir çabası içerisinde olan, Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ve Trabzon eğer kazanma şansı olursa ligi 5. bitiren takıma da Avrupa Kupası yolu açılacağı için onlar da bir hırs içerisinde, onlar da bir çaba içerisinde. Fenerbahçe tabii yani Fenerbahçe'ye karşı da ister istemez kendilerini göstermek için var güçleriyle oynuyorlar. Şunu söyleyeceğim ben burada. Yani Fenerbahçe burada 6 maç geriden gelip galibiyete uzanmış. Ancak çekirge nereye kadar sıçrayacak merak ediyorum. Bir sıçrayacak, iki sıçrayacak, üçüncüye, dördüncüye bir şekilde düşecek yani. Bu bir yerde son bulacak yani. Ya böyle hakem şeyleriyle kazanmak nereye kadar ya? Nereye kadar ya? Bu kadar baskıyla, bu kadar yani algıyla nereye kadar böyle bir şey içerisinde olacaksın? Hocam bir de var ya öyle bir şey ki basın da arkasında Fenerbahçe'nin. Ya hangi
şeyi açsam hepsi diyor ki ya siz diyor bu işi anlamıyorsunuz diyor. Bir de artık böyle bu boyuta getirmişler yani. Bunun diyor penaltı olduğunu iddia edenler, söyleyenler futboldan anlamayan, futbol neyi derler? Cahili insanlarsınız diyor. Bir de bazıları böyle konuşuyor yani. Canlı yayınlarda falan konuşuyorlar, söylüyorlar ya. Ya kardeşim, Evet. nasıl penaltı değil ya? Peki sen neye göre penaltı diyorsun? Sen penaltı diyorsun da ben penaltı değil deyince sen bana futbol cahili miyim diyorsun yani. Onu mu demek istiyorsun? Sen çok mu biliyorsun? Biz bilmiyor muyuz futbolu? Biz de oynadık futbol. Biz de oynuyoruz yeri geliyor. Evet. Biz de kuralları biliyoruz. Biz de okuyoruz kuralları. Türkiye'de, Türk futbolunda kural mı kaldı kardeşim? Hangi kağıtta yazan kural sahada uygulanır oldu? Hangi maçta hakem hatası yok? VAR hatası yok? Bana bir tane maç söyleyin ya. Alt liglere daha inmiyorum. Alt liglere insek var ya, bizde buralarda programlar bitmez bizim be. Evet. Futbol cahiliymiş. Sen kendine bak Alt, önce. alt liglerde ne takımlar doğranıyor, neler dönüyor oralarda, neler. Yazık günah ya. Bu kadar Tabii. insan emeğine yazık ya. Ulan bir de milyonlar alıyorsunuz be. Yok futbol cahiliymiş de insanlar onu penaltı diyenler yok futboldan anlamıyor. Siz çok iyi anlıyorsunuz. Şimdi Barış'cığım şöyle bir şey diyeyim sana. Yunanistan yabancı hakem getirtirdi Evet. ve adamlar diyor ki biz diyor keşke daha öncelerden getirseydik. Yani rahatladık diyorlar. Biz de artık yani iyiden iyiye yabancı hocaya dönmemiz lazım. Türkiye'de zaten çok babadan oğula, oğuldan oğula geçen sistem var hakemlik sisteminde. O kadar torpil dönüyor ki hiç belli bir aşamalar o testlerden geçemeyenler hep hakem oldu. A klasmanı verildi, FIFA kokartı verildi. Yani bunlar torpil, aşırı torpil var. İşte babasının, dedesinin diyelim, amcasının, onun bunun hepsi torpilli olmuş. Dolmuşlar oraya. Hepsi Hocam aynı çöreklenmiş. şey gibi. Eskiden komutanlar olurdu. Orta hakem şey olurdu. Yüzbaşı olurdu. Yan hakemler astsubay olurdu. Komutan olurdu. Evet. Evet. Yani onun gibi bir şey yani. Babadan oğlu artık hakemlik de aynı bu seviyeye geldi. Ben de Ya Barış ben hocam, hocam şunu söylüyorum. Bize futbol cahili diyen bu yorumculara şunu söylüyorum. Türkiye'de hangi futbol kanununun da yazan, kağıtta yazan sahada uygulanıyor? Bana bunu gösterin bir tane ya. Ya bana bir tane sahada kağıtta yazıp da kanun olup da yani futbol kuralı olup da sahada uygulanan bir tane maç gösterin ya. Gösteremezsiniz. Yok çünkü. evet Barış hocam, özür diliyorum. Ben de burada Adnan hocamın yabancı hakemlerle değindiği konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Türkiye'de Hocam özür diliyorum. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz gelmeye başladılar. Arkadaşlar biraz çoğalmaya başladı. Ricamız sizden lütfen yayınımızı da beğenin. Takip etmiyorsanız, abone olmadıysanız abone olun. Biraz sonra Adnan hocam çok önemli bugünkü Fenerbahçe Pendikspor maçının devre arasında neler yaşandı? Hakemle ilgili çok 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 gündeme bomba gibi düşecek diyeyim tabiri caizse bir haber verecek. Birazdan da onu sizlere yayınlayacağız. Tam yayınımız 1 saati dolunca. Tam yayınımız 1 saati dolunca yani şu an 44-45. dakikadayız. 15 dakika sonra Adnan hocam bugünkü maça dair Fenerbahçe Pendikspor maçına dair devre arasında bomba gibi bir gündeme bomba gibi düşecek bir haber sizlere söyleyecek hakemle ilgili. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Beğenmediyseniz de bir beğen atın lütfen. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Barış hocam, buradaki Adnan hocamın söylediği yabancı hakemlerle ilgili ben bir açıklama yapmak istiyorum. Adnan hocamın söylediklerine saygı duyuyorum. Kısmen katılıyorum, tamamen değil. Kısmen katılıyorum. Şöyle ki ben işin açıkçası daha önce de söyledim. Ben maçlarımızı Türk hakemlerin yönetmesinden yanayım. Kesinlikle Türk hakemlerimizin yönetmesinden yanayım. Yani Ya ancak hocam,
Ancak bir saniye, ancak şunu söyleyeyim. Hakemlerimiz üzerindeki baskının ister federasyon tarafından deyin, ister kulüp başkanları tarafından deyin, isterseniz siyasiler tarafından deyin, kim tarafından olursa olsun hakemler üzerindeki baskıyı yapmamaları gerekir. Hakemler ne yapacağını şaşırıyor ya. Eller ayakları birbirine dolaşıyor ya. Nereye çalsa öbür taraf patır diyor. Öyle olunca hakem de ne yapacağını şaşırıyor. Onun için lütfen buradan federasyon yetkililerine, kulüp başkanlarına, siyasilere, üst düzey bütün kim varsa herkese sesleniyoruz. Hakemler üzerinden ellerinizi çekin. Lütfen rica ediyoruz. Bırakın hakemler maçı yönetsinler ya. Adı üzerinde ya. Hakem ya. Adaletli, yani gereken neyse onu yapsın ya. Hakemin tarafı olmaz. Hocam futbol endüstri olmuş ya. Endüstri olmuş hocam. Bak sen güzel konuşuyorsun. Sen iyi konuşuyorsun da futbol endüstri olmuş. Bu işin içerisinde bak iddiacılar var. Bu işin içerisinde dünya çapında iddia çeteleri var, iddia mafyaları var. Neler var hocam ya. Hakemleri tehdit edenleri mi arıyorsun? İşte federasyondaki tehdit edilenleri mi? Futbolcuları mı tehdit eden? Ya futbolcu bile iddia oynuyor ya kendi maçına ya. Hocam hangi hakemlikten bahsediyoruz hocam? Abicim tespit etsinler. Türkiye'de Ömür bitmiş boyu abi, futbol bitmiş. oynatmaktan men etsinler. He? Tespit etsinler. Varsa öyle kişiler ömür boyu futboldan men etsinler ya. Tespit edemiyor işte hocam. Tespit edebilse. Hocam Tespit hepsi edemiyor. ortak, hepsi Hepsi ortak ya. Ha, onu hiç Yayıncı kuruluşu etmiyorlar, ortak. etmezler yani. Yayıncı kuruluşu ortak. Federasyonu ortak. Ya ben buradan söylüyorum ya. Buradan söylüyorum yani. Federasyonu ortak. Ya emin olun bak samimiyetimle söylüyorum. Kulüplere kadar hepsi ortak ya. Pekala hocam. Kulüplere kadar hepsi ortak ya. Pekala hocam, yarın bir gün yabancı hakemler geldiği vakit ne olacak? Ne Çözülecek mi olacak? dersiniz? Futbolcu satın alacak. Kaleciyi satın alacak. Bilmem golcüyü satın alacak. Yani çözülmeyecek neticede. Yine Tehdit çözülmeyecek. edecek yani. Satın alacak dediğim satın almadan da tehdit yani ha. Evet. Yine çözülmemiş olacak neticede yani. Kenan kardeşim, hoş geldin. Sefalar getirdin. İyi yayınlar, selamlar demiş. Bizden de sana çok selamlar. Her yerde desteğini gösteriyorsun son günlerde. Çok sağ ol, var ol. Bütün sosyal medya hesaplarımızı da destekliyorsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Kenan kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Mersin'i unuttu. Mersin'e bekliyoruz. Kenan kardeşim. Burada yılların geçti. Bizleri unutma. Evet Adnan hocam, buyur. Vallahi söylenecek söz yok. Bu Türkiye'de zaten futbol bitmiş. Spor bitmiş yani. Yani futbolu bırak bir tarafa. Spor bitmiş. İyi ki bir güreşimiz var orada. Biraz güreş, yani güreşte iyiyiz. Oraya bir şike girmedi yani. O da birebir güç denendiği için, ferdi bir spor olduğu için. Bireysel Yoksa, spor. bireysel spor olduğu için, ataspor olduğu için bir o var zaten. Onunla iyi gidiyoruz. Yani diğer her alanda işte bu iddiadan var. Zaten dünyayı iddia oyunu yönlendiriyor. Dünyayı. Tabii. Yani dünya futbolu, dünya sporunu iddia oyunu yönlendiriyor. Bunlar zaten hep kurgu. Mesela biz Beyin Sports'a verdik. Şimdi bunlar diyor kardeşim bugün Fenerbahçe kaybetseydi ligin tadı kalmayacaktı. Galatasaray götürür %100. Ondan sonra işte adam dekoder satamıyor, maç satamayacak, işte şifreli yayın satamayacak gibi bunlar ne yapacak? Bunları önlemek için işte Fenerbahçe'yi böyle Galatasaray'la beraber götürecekler. Galatasaray şampiyon olacak. O ayrı. Ama işte oraya kadar heyecanı yapmak istiyorlar. Hocam bak çok farklı bir şey daha söyleyeceğim. İnanın samimiyetimle söylüyorum. Yayıncı kuruluş dekoder satmak için yayın almıyor. Yayın ihalesi almıyor. Tabii. Dekoderden para kazanamaz. Bak şimdi kaç tane televizyon kanalı, kaç tane YouTube'da işte bizim gibi program yapan o profesyonel çok daha üst düzey olanlar falan filan. Bunlardan videoları satın alıyorlar, görselleri satın alıyorlar parayla, yayınlarında yayınlıyorlar. Anladın mı? Sonra Tabii.
Sonra bu işin içerisinde çok daha başka şeyler de var yani. Hani sadece dekoder işi zaten yok. Yani burada korsan yayınlar girmiş. Şimdi isimlerini falan vermeyeceğim burada yayında, canlı yayında. Yani bir sürü korsan yayın yapan sayfalar var. Bilmem işte durum yani app'ler var, o var, bu var yani. İnsanlar artık oralardan izliyor yani. Bütün dünya kanalını her yerden izliyorsun yani. Yıllık abone oluyorsun. Bütün her şeyi, maçın, dünyada ne kadar maç varsa, nerede ne maç varsa hepsini izliyorsun. Yani hani yayıncı kuruluşun şeyi başka, misyonu başka yani. Onun üstlendiği misyon apayrı bir şey yani. Bir de sonra kalkıyorlar bugün şey haberi de çıkıyor. İşte Icardi ihtarname göndermiş Galatasaray'a. Ya adam Karıştırmaya açıklama çalışıyor. yapıyor. Akılları sıra. Evet. Alacaklarıyla ilgili neymiş? 5,5 milyon alacağıyla ilgili ihtar, İmaj alacak, imaj. imaj Evet. haklarıyla ilgili de bir falan filan. Adam da dedi ki Icardi de benim dedi Galatasaray'dan alacağım yok dedi. Galatasaray'ın benden şampiyonluk alacağı var dedi. Adam ya. Evet. Bak benim Galatasaray'dan alacağım yok. Galatasaray'ın benden alacağı var. O da şampiyonluk dedi. Arkadaşlar Adnan Hocam biraz sonra bugünkü Fenerbahçe Pendikspor maçıyla ilgili devre arasında yaşanan hakem olayıyla ilgili çok önemli gündeme bomba gibi düşecek bir haber verecek. Şu an sayımız çok arttı. Yani yayın yaptığımızdan itibaren aynı anda izlenme sayımızın rekorunu kırdık diyeyim şu an itibariyle. Arkadaşlar biraz daha bekleyin. 8-7 dakika sonra Adnan Hocam bomba gibi haberi burada sizlerle paylaşacak. Hepimiz biz de duyacağız. Benim bile haberim yok yani. Bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum. Kenan kardeş gene demiş ki abimsin unutur muyum Mutlu abi? Teşekkürler hepinize demiş. Sağ olasın, var olasın Eyvallah Kenancığım. kardeşim, sağ olasın. Teşekkürler. Eyvallah, sağ olasın. Yani öyle bir haber attılar ki bugün gündeme işte Icardi'nin olayı bilmem ne. Ya bunlar hep şampiyonla ya işte neymiş? Mart ayına kadar süre vermiş yani. Icardi de diyor ki Mayıslar bizimdir diyor. Bak şimdi. Mart Bunlar değil, hep Mart Galatasaray'ı değildir. geri çekmenin planları. Geri He. çekmenin, aşağı Or, indirmenin. o diyor Mart değildir, Mayıs'tır diyor. Siz yanlış biliyorsunuz diyor. Mayıslar bizimdir diyor. Yani bak ne kadar e, yani ne kadar güzel karşılık, ne kadar akıllı, ne kadar Güzel kendinden cevap. emin, hakim olaylara, değil mi? Yani anında cevap vermiş hemen. Yani bu tarz spekülasyonlar da çıkacak. Bir sürü olaylar çıkacak. Yani e, öyle de bir şey yok yani. İşte yine birileri düğmeye bastı bugün. Şimdi Pendik biraz daha sabretseydi, Pendik biraz daha tribünler Fenerbahçe aleyhine dönüyordu neredeyse. Az tabii kalmış canım. Evet, Ya evet. yani. Evet. Güzel bir şimdi tespit Adnan hocam. Evet. Evet. e, Az Evet. kalmıştı. Tüm tribün aleyhine dönüyordu yani. aynen Aynen aynen. öyle. Bir ara sesler falan kesildi, sustular falan. Evet, evet. Yani şeye hani Icardi ile ilgili de dönecek olursak Icardi de zaten şimdi gollere tekrar başladı ya. Yani şimdi golleri atmaya başladı. Tabii nasıl yıpratırız, nasıl ederiz falan böyle karşı atağa geçildi galiba. Böyle de bir durum var. Şimdi şöyle hocam e, basın açıklamaları var. Ben şimdi onları da yavaş yavaş yani maçtan sonra basın açıklaması değil de yani maçtan sonra işte kendi sosyal medya hesaplarında veya işte ayaküstü basının hani o koridordan çıkarken falan böyle hemen ayaküstü verdiği demeçler. Demiş ki İrfan Can Kahveci, sakatlığım boyunca çok sıkıldım. Bir an önce dönmek istiyorum. Bu maçı kaçırabilirdim ama çok istedim. Çok istediğim için kadroya girdim. Sağ olun hocam da sağ olsun hocam da oynattı. Hazır olduğumu kendim de hissettim. Bize kolay maç yok. Bu armanın olduğu her yer şampiyonluk ister. Bu yol şampiyonluk yolu. Taraftarımıza sesleniyorum. Bizi daha çok itmeliler. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız. Hocam daha az stres yapmalıyız. Bak her şey çok güzel. Her şey çok iyi.
Harika anlatmış ama son cümle takım olarak da daha az stres yapmalıyız. Bak burada bence Mert Hakan'a da gönderme var. Ceko'ya da gönderme var. Kesinlikle ve kesinlikle hissetmiş, bak saha kenarından bile o oyun içerisindeki stresi, oyunun gidişatını hissetmiş ve böyle bir açıklama yapmış. Yani kendi takım arkadaşı bile. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer bugün Fenerbahçe puan kaybetseydi veya puanlar kaybetseydi, yemin ediyorum tabiri caizse Mert Hakan'ı şuradan boynundan aşağı gömerlerdi. Kafasından İpini çekerlerdi. taşlarlardı hocam. İpini çekerlerdi kısaca. İpini çekerlerdi. Burada Ya İrfan sen Can bu kadar Kahveci, bu kadar niye geriyorsun ortamı kardeşim ya? Barış Hocam, geçenki yayınlarımızda söylemiştik. Benim dediğim yine çıktı. Affedildi Galatasaray'da. Özür diledi. Evet hocam sen Oliveira. söyledin. Oliveira'yı söyledin hocam. Affedildi. Bravo. Dediğim çıktı. Evet. Bravo. Tespitin çok 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 yerindeydi. Hakikaten de tecrübe de konuşturdun. Barış Hocam ben de söylemiştim. Ben de antiparantez belirteyim. Ben de dedim şampiyonluk yolunda dedim böyle şeyler olmaz. Bunu dedim muhakkak dedim telafi edeceklerdir diye bahsetmiştim yani. Mutlu hocam sen biraz yanladın ya. Mutlu hocam sen biraz yanladın o Adnan hocam. Hayır. Adnan hocam o konuda öncü oldu yani. Öncü tamam olsun. neyse önce olsun. O bizim büyüğümüz yani. Mutlu Hocam'ın da iyiydi yani. Evet. Ama temkinli davranması normal tabii. Adnan hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten evet. Oliveira konusunda çok hani söylediğin şuydu hocam. Ben şöyle dedim. Sen üstüne tabii tekrardan bahsedeceğim konuyu dile getirdin. Ben dedim ki Oliveira ile ilgili Okan Hoca kesinlikle ve kesinlikle sezon sonuna kadar affetmez. Gerekirse de sezon sonunda yollarını ayırır. Hatta avukatlar şunlar bunlar falan filan böyle ben biraz daha üst perdeden olayı konuştum. Adnan hocam sen de dedin ki şampiyonluk yolunda Mutlu hocamla beraber tabii Mutlu hocam da seni destekler şekilde. Hocam Mutlu hocam seni şey yapmam merak etme yarı yolda bırak. Ben söylediklerimi biliyorum. Kayıtlarda mevcut. İkiniz beraber şeyi söylediniz. Yani şampiyonluk yolunda şampiyonluğa giderken takım içerisinde oyuncuları kaybetmektense kazanmayı tercih edeceklerdir gibi ve Okan Hoca'dan özür dilettireceklerdir Oliveira'yı. Hani oyuncuların karşısında, işte basın karşısında işte yapmış olduğum hareket doğru değildi. Hocamdan özür diliyorum. Yani şimdi hareketi belki bunu basına karşı söylemez de yani basının dışarı hani bu tarz bilgiler dışarı çıkmasın diye çok fazla konu olmasın diye basın önünde bunu açıklamazlar ama kendi aralarında takım arkadaşlarından ve Okan Hoca'dan da özür dilettirilmiştir ve şu anda takımla kadroda yer almaya başladı ve antrenmanlara çıkıyor. Adnan Hocam hemen hatırlatıyorum. Son 50 saniyemiz. 50 saniye sonra bugünkü Fenerbahçe Pendikspor maçının devre arasında hakemle ilgili nasıl bir konu, nasıl bir olay yaşandı? Bunun gündeme bomba düşecek gibi açıklamasını yapacaksın. Son 30 saniyeye girdik hocam. Mutlu hocam bir şey diyecek misin 30 saniye? Evet hocam. O İrfan Can Kahveci'nin stres konusuyla ilgili bir şeye değinmek istiyorum. Hocam sonra girsek. Tamam olur. Uzun mu? Olur. Uzun mu? Olur. Uzun mu? Kısa. Takımı ve futbolcuları özetlemiş. Şu anki Fenerbahçe takımını ve futbolcularını özetlemiş yani. Bu kadar net yani. Fenerbahçe stres altında, futbolcular stres altında. Sadece bunu belirtmek istedim. Evet. Adnan hocam. Evet. Geldik bugünkü gündeme bomba düşecek konuya. Sen yayından önce söylemedin. Spoiler vermeyeyim dedin. Yayına saklayalım dedin. Bizler de merak içerisindeyiz açıkçası. Tüm izleyicilerimizle hep beraber. Devre arasında Fenerbahçe Pendikspor maçının hakemiyle ilgili çok elimde istihbarat var dedin.
Evet. Bilgi var dedin. Hani öyle diyorlar ya hocam, şimdi elimde istihbarat var falan. Yani Abi. öyle demedin de. Gizli İstihbarat dosyalar demedin var. de. Bilgi var dedin. Hocam o bilgi nedir? Açıklar mısın hocam? Evet, şimdi maçın ilk yarısı bitiyor. Takımlar, hakemler soyunma odasına gidiyorlar. Kadir Sağlam orta hakeme telefondan en yakın samimi arkadaşından telefon geliyor. En yakın arkadaşı da yukarıdan TFF'den bir yönetici, yani üst düzey yönetici arattırıyor. Yani Kadir Sağlam'ın kıramayacağı bir arkadaş ya da o kişinin adının geçmemesi için, yani TFF'den aranmamış olsun diye. E, Kadir'cim diyor, Fenerbahçe taraftarı var, Fenerbahçeliler diyor. Bu maç böyle giderse çok taşkınlık yapılacak, çok olaylar olacak. Oradan sahadan sizin çıkmama durumunuz da var. Böyle tehditvari, aklınızı, yani aklını başına al demiyor da Fenerbahçe'yi ve taraftarı üzme sakın diyor. Ya üstü Yani ne kapalı yapar? tehdit ediyor yani. Abi, ne yaparsan yap diyor. Fenerbahçe'yi ve taraftarı üzme diyor. Ya hocam nerelere geldi bu işler Yani ya? şimdi bu kesin, yani bu istihbarat çok doğru bir istihbarat. Böyle bir telefon geliyor, işte çok samimi bir arkadaşlığına arattırılıyor ve böyle bir şey, yani bu maçta hakeme her türlü tehdit, işte bak futbolcular da saha içinde tehdit ediyor. Telefondan bırak Hocam telefonu. izleyici sayımız, aynı anda izleyici sayımız yayın hayatımıza başladığımızdan beri ilk kez bu kadar yüksek oldu. Hocam kısaca devre arasında hakemle ilgili ne yaşandı? Bir daha söyler misin hocam? Arkadaşlar da gelmişken, Evet, izleyiciler. soyunma odasında Kadir Sağlam'ı, orta hakem Kadir Sağlam'ı çok en samimi arkadaşlarından birisi arıyor cep telefonuyla. Diyor, Kadir'cim diyor, Fenerbahçe taraftar bu maç böyle giderse çok taşkınlık yapacak, olaylar olacak. Bu senin, yani orada başına iş açar. Sen diyor Fenerbahçelileri ve Fenerbahçe'yi üzme diyor. Gereğini yap diyor yani. Böyle bir telefon. Bunu da federasyonun üst yönetici bir şahıs arattırıyor bu arkadaşına. Soyunma Yani odasında. Cep telefonu. Evet. federasyonun bizzat kendi aramış olmasın diye, Tabii ismi geçer diye ismi federasyonu Tabii. geçer, aratmak adı geçer istiyor. Evet. diye Arkadaşına arada. arattırılıyor. Tam arkadaşına. Hocam geldiğimiz noktaya bak ya. Yani Evet. geldiğimiz Evet, noktaya bak. maalesef. Gerçekten söylenecek kelime, laf bulamıyorum artık ya. Yazık günah ya. Yani bu Vallahi billahi çağda, yazık günah ya. bu yüzyılda, Cumhuriyet'in 100. yılında geçtik, çıktık. Hala bu İstanbul'un göbeğinde hakemlerimiz tehdit ediliyor. İşte seyirciler tarafından işte linç edilirsin, işte şöyle olur, böyle olur, olaylar olur. Yani ülkede futbolun bittiğini, hakemliğin aslında çok zor olduğunu, yani hakemlerin de çaresiz olduğunu, e, yani birilerinin yukarıdan düğmeye bastığını, birilerinin yönettiğini gösteriyor bu zaten. Bunu da Hocam, biliyoruz zaten, böyle oluyor. Evet, hocam evet, istediğin yabancı hakemlerin bir an önce ülkemize gelip, yani bunu artık ben evet, de bu şu olayı duydum ya. evet. Bundan ya ben de Mutlu hocam gibi düşünüyordum. Tamam, hani işte Türk hakemi olsun, şu olsun, bu olsun falan, işte ne olursa olsun bizimdir, candır, odur, budur falan filan, ama hocam şunu duydum ya. Ben de bu saatten sonra bizim liglerde, özellikle Süper Lig'de yabancı hakemlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Veya işte ne bileyim dört büyüklerin maçlarında diyeyim. Yani üç dört büyük. Deneyelim en azından, deneyelim. He? Yani deneyelim en azından, yabancı hakem gelsin Tabii ya, bir canım, bakalım. denensin Yani, yani. Yabancı bir şey olur, hakem bir de deneyelim. denensin. Evet. Bakalım kim tehdit edecek ya, yabancı hakemi kim tehdit edebilecek? Ya Ee, şimdi Barış Hocam, görmek istiyorum. Duymak evet istiyorum yani. Barış Hocam şimdi Bak hocam çok özür dilerim. Bugünkü Mert Hakan'ın yaptığı hareketi, eğer bir yabancı hakem olsaydı, aynı dili konuşuyor olsalardı, yeminle ediyorum kırmızıyı gösterir, oyundan atardı. Evine gönderirdi, evine. Evine gönderirdi o saatten sonra.
Ya ben de şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Yani yabancı hakemler denenebilir. Doğrudur. Denenebilir. Ancak yani az önce yaptığım açıklama gibi hakemlerin üzerinden ellerini çeksinler. Bıraksınlar şu Mümkün, hakemlerin rahat bir maç mümkün yönetsin değil. adamlar ya. Hocam mümkün Ya değil. hocam Çekmezler. Mümkün sen değil. sen çok güzel duygular, hislerle konuşuyorsun. Anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum ama hocam bak şu olaydan sonra Kadir Sağlam FIFA kokartı da alır hocam. Bak yakın bir tarihte FIFA kokartı da alır. Ha almasa da bundan sonra büyük maçlarda veya işte nerede katakulle yapılabilecek önemli maçlar varsa o maçlara atanır. Bu saatten sonra Kadir Sağlam'ı çok yakından takip edin. Bak izleyin neler olacak. Hep birlikte beraber yine bu yayınlarda konuşuruz. Yasin Arslan kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Yasin Bey. Sağ olasın, var olasın. Eksik olmayasınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi Barış'cığım şöyle. Kadir Sağlam zaten Ankara bölgesi hakemi. Koyu Beşiktaşlı da bilinir. Beşiktaşlı. Zaten biz Hmm. diyorduk ya Fenerbahçe ile Beşiktaş kardeş takım oldular. Evet. Yani kardeş takım oldular diye. Ya hocam Evet. o normal bak şimdi şöyle ama Beşiktaş Fenerbahçe kardeşliği biraz farklı olabilir ama hani mesela Galatasaray taraftarı bugün hepsi Pendik'i tutmuştur yani. O normal. Ama sen saha olayları veya yani futbol dışı hareketlerde beraber hareket edersen o apayrı bir şey olur yani. Bunu hiç kimse Ya, ya kabul Barış'cığım etmez şu yani. anda Olmaz yani. şu anda Barış hocam şöyle bir şey diyeyim sana. Beşiktaş şu anda Galatasaray'la Beşiktaş arasında kaç puan fark atmış? Artık şampiyonluk yok. Şu anda Beşiktaş tribünlerinde, Beşiktaş çarşıda e, Galatasaray'a küfrediliyor. Sadece Galatasaray rakipler. Bak Fenerbahçe'ye gidiyorsun Galatasaray'a küfrediyorlar sürekli. Yani bu Hocam Galatasaray kurucu Ali Sami'ye küfür ettiler ya. Bütün sezon evet. Ali Sami'ye küfür ettiler ya. Ya sürekli bir küfür yiyoruz yani küfür yiyoruz. Ondan dolayı benim rahatsızlığım yani. Yoksa Beşiktaş şampiyonluğu kaybetmiş, gerilerde kalmış. Kendine bakmıyor yani. Neden başarısız olmadık? Neden şampiyon olamıyoruz? Takım bu hale gelmiş demiyorlar. Galatasaray'la uğraşıyorlar Beşiktaş taraftarı. Adnan hocam emin ol Evet. seneye Beşiktaş da potaya girsin. Bunlar Evet. ya ben neler yaşadık biz hocam. Neler sen de biliyorsun. Yani insanlar neler yaşıyorlar ya. Baba kardeşini tanımıyor. Baba kardeşini tanımıyor ya. Abi Tanımaz. kardeşini tanımıyor. Yeri gel yani anladım demek istediğimi. Neler Evet. oluyor. Mert Hakan, Cuma günü İstanbul'a döndük ama bunlar bahane değil. İlk yarıyı yine çöpe attık. Vay arkadaş, ilk yarıyı çöpe attık. Ya arkadaş, sen ya şunu nasıl kuruyorsun bu cümleyi ben gerçekten merak ediyorum yani. İlk yarı 15-20 dakika falan oynandı herhalde. Evet, sayende ilk yarı 15-20 dakika oynandı. Az önceki söylediğimi şimdi burada kendi açıklamış yani. Hakemin buna müsaade etmesi de çok enteresan bir durum. İzin veriyorlar. Neden verdiklerini bilmiyorum. Kimsenin kimseyle bir problemi yok. Allah Allah. Maçtan çıkarken oyunda kalmak için, takıma katkıda bulunmak için bir hareketim oldu. Bunda bir şey yok. Hazırda bekleyenler var. Onun için söylüyorum. Fenerbahçe yıkılmaz. Ya bak şimdi son cümleye bak. Ya kardeşim Fenerbahçe'yi senden başka yıkmak isteyen, uğraşan adam mı var ya? Evet. Aynen öyle. Ulan biz ne izledik? Bugün maçta biz ne izledik ya? Ya sen İlk yarı 11 hakem dakika uzadı. İlk yarı. Ne heh, oldu da 11 dakika uzadı ya? Ne ne var? oldu da 11 11 dakika uzadı ya? 11 dakika uzadı da 14 dakika uzatma yapıldı. Yani normal Evet ben Hani onu süre diyorum. 11 dakika Uzatmasını 14 söylüyorum. dakika Ha. oynattı. Ya Evet. ya uzatmayı da arkadaş uzattı yani. yani başka bir hakem olsaydı sana kartı gösterseydi Fenerbahçe yıkılmaz diyebilecek miydin gene? Yok. Diyemeyecekti. Ya ben bugün var ya beni sinir etti ya bu adam. Burada Hakikaten Barış Hocam, İsmail Hocam açıklamasında şeyi Mert Hakan'ı da tekzip etmiş zaten. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık diyerekten bir nevi tekzip etmiş yani. Evet. evet. Kenan
demiş ki yine hakem de gereğini çok güzel yaptı. Bütün başının dilinde FB PS maçı hakemi. Doğru mu okudum? Yanlış mı okudum bilemiyorum Pendik ama. Spor, Fenerbahçe Pendik Spor maçı hakemi demek istemiş. Yani Tamam. evet, görevini layıkıyla yaptı yani. Verilen görevi çok güzel yaptı demek istemiş Kenan kardeşim. Anladım. Berk Akten, Adnan abimize selamlar, iyi yayınlar dilerim. Evet, Berk Bey bize selam yok mu ya? Berk'e ben teşekkür ediyorum mesaj için. İzlemeye devam etsin. Ben de teşekkür etmek isterdim ama edemeyeceğim şimdi ya. Nasıl olacak Berk? Berent'in kankası Berent'in. Selam olsun Berk'cim, selam olsun. Ya yani herkese çok selamlar. Sağ Eyvallah, olasın. sağ olasın. Eyvallah. Bizden de çok selamlar. Berk'cim. Bizi takip etmeye devam et. Sağa sola arkadaşlarına kim varsa hepsine yayınlar. Şöyle devam edeyim. İsmail Kartal'ın açıklamaları da var. Demiş ki ilk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık edindi herhalde. Yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar. Al işte. Ya arkadaş şimdi ya İsmail Hoca da bazen Hacı Hoca diyoruz ama hocam bak yarın Ramazan başlıyor. Ramazan'ın da ilk şeyini yapacağız. Sahurunu yapacağız. Bu arada bütün milletimizin de Ramazan'ı mübarek olsun. Buradan bütün Müslüman alemini Ramazan'ı tebrik ediyorum. Evet. Ben en son kutlayacağım. En son İnan'ı bekliyorum. En sonunda söyleyeceğim. Ya İsmail Hoca hakikaten yani biz neler izliyoruz? Biz neler yapıyoruz? Ben bu maçta bugün şunu beklerdim senden. Şunu söylemeni beklerdim. Maçın işte ilk dakikası itibariyle işte oyunu force etmeye çalıştık ama rakip takımın Pendik Spor'un atletik ve etkili oyuncuları hem orta sahada hem kanattaki oyuncuları bizim oyunumuzu bozdu ve hızlı geçiş oyunlarıyla bizi durduraraktan oyun oynadılar. Bu tarz böyle teknik taktik açıklamalar yapmanı beklerdim ama daha ilk cümlende yani Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık edindi herhalde diyor bir de yani birbirlerinden diyor. Ya kardeşim az önce şu neydi? Şurada ne okuduk biz? İrfancan Kahveci. Takım olarak da daha az stres yapmalıyız. Yani ikisinin beyanı zıt birbirine. Evet. İkisinin beyanı birbirine zıt. Ya sen bu takımın liderisin ya. Hocasısın yani. Ama İsmail Hoca bugün ilk yarı yanlış kadroydu. İkinci yarı doğrular yaptı. Oyuncu değişiklikleri iyiydi. Evet. Tamam. Tamam. Bunu konuşsun hocam işte. Desin ki işte şu oyunculardan istediğimi alamadım veya işte sarı kart, kırmızı kart riskine girmemek için oyuncuları kritik bölgelerdeki oyuncuları aldım. İşte yerlerine daha taze kan aslında oynatmak istediğim ama işte bugün dinlenirler önümüzdeki Trabzon işte konferans falan böyle yani taktik teknik konular konuşsun yani. Bu tarz işlere girmesinler yani. Penaltının açıklamasını yapsın. Söyledim. Bir oyuncu var. Bak bir oyuncu var. O da Tiam'ı mı ne kastediyor galiba? Yanlışım yoksa. Tiam mıydı? Neydi? O bir sarı kart gördü de bilmem ne bir şeyler oldu. Yanlışım yoksa herhalde. Herhalde orada bunu kastediyor. Tiam'ı kastediyor. 4 faulü var. Sarı kart görmüyor diyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüyor. Bu sarı kart değil mi diyorum. Daha oyunun başı diyor. Bunun oyunun başısı mı var? Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor. Bir saniye sonra oyuna giriyor. İsmail Hoca bir saniye sonra hangi oyuncu oyuna girdi? Bana bunu ispat et ya. Bana bunu ispat et. Boş demeç verme İsmail Hoca. Altını dolduramayacağın, altını dolduramadığın demeçler verme. Takımına da zarar verme. Ayrıca Pendik Spor 8 sarı kart 3 kırmızı kart gördü. Bugün yani sarı kart gösterilmiyor deniyor ama yani belki de bir maçta gösterilebilecek en çok kart gösterildi bugün yani. Daha ne görülmesi lazım yani? Ne yapsın?
Evet. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar. İsmail Hoca, senin oyununun hızını kesen aha şu Mert Hakan. Senin oyununun hızını kesen Mert Hakan kardeşim. Senin istediğin oyun hızını getirtmedi. Sürekli her şeye sorun çıkardı. Her şeye bahane çıkardı. Her şeyin üstüne gitti. Oyunu soğuttu. Hocam bak iki sebep olabilir. Biri karakteristik özelliği. Mert Hakan nezdinde söylüyorum. İkincisi de çok yorgun olur. Maça çıkmıştır. Çok yorgun. Yani fiziken oyuna kendisini veremez. Ne yapar? Bu sefer karakteristik özelliği çıkar ön plana. Zaten gol harici nerede durması gerektiğini de Mert Hakan şaşırdı yani. Bir sağa gitti, bir sola gitti. Baktı sağda olmadı, sola geldi. Solda olmadı, ortaya çekti kendisini. Sonra golü buldu. Yani bir türlü pozisyona da giremedi. Doğru yerde bulamadı kendisini yani. Bir de Barış Hocam şöyle bir şey gireyim araya. Bugün Fenerbahçe için bir futbolcunun ne kadar önemli olduğunu gördük de biliyordu da İsmail Yüksek. Bugün oynamadı. Yerine Kurunic diye Tabii. bir futbolcu oynadı. Kurunic zaten niye gelmiş belli değil. Ama İsmail Yüksek'i aradı Fenerbahçe bugün. İyi aradı. Yani Fenerbahçe için çok lazım olan bir futbolcu. Bugün yine belli etti yerinin olmadığı yani. Evet. Değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz yine sayımız arttı. Bugünkü Fenerbahçe Pendikspor maçının devre arasında hakeme gelen çok özel bir telefonu Adnan Hocam biraz önce açıkladı ve gündeme bomba gibi düşecek. Yani şu an bu tarz konuşmalar şu an hani her yerde duyamazsınız. İnsanlar bunları konuşmaktan korkarlar. Ama biz korkmuyoruz. Açıkladık. Eğer merak edeniniz varsa yayınımızı bittikten sonra tekrardan bir başa alıp bizi bir izlesinler. O bölüme geldiğinde de neler konuşmuşuz birebir kendi kulağınızla duyarsınız. Bunun bir saniye sonra oyuna giriyor. İsmail Kartal'a devam ediyorum bu arada. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok. İkinci yarıda oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarıma da teşekkür ediyorum. İlk yarıda top 23 dakika oyunda kalmış. Şöyle biraz teknik taktik konuş kardeşim. Daha ilk lafında hemen şeye giriyorsun yani. Polimiğe giriyorsun. Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Buraya gelip sürekli bunu bir takım yapıyor. O ondan görüyor, o ondan görüyor. Aynı şeyi yapmaya başladılar. Kaleciden başlıyor. Oyunu yavaşlatmalar, yere yatmalar, sürekli oyunu durdurmak, oyun hızımızı kesmek, bizi yavaşlatmak için artık öyle bir adet haline geldi. Sonuçta buraya bu kadar insan futbol izlemeye geliyor. Ülkemizin futbolunun marka değerini nasıl yükselteceğiz? Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Böyle bir kural yok demiş. Sevgili İsmail Kartal, sana tavsiyem, şimdi evdesindir büyük bir ihtimalle. Aç maçın Evde değil, özetlerini. evde değil. Evde değil mi hocam? Evde değildir daha. Tamam. Neredeyse artık eve gittiğinde şu maçı tekrardan açsın evde bir izlesin. Ondan sonra bakalım ertesi gün aynı sorular sorulduğunda aynı cevapları verebilecek mi? Ben çok merak ediyorum. Barış Hocam, Fenerbahçe ilk yarı çok sert oynadı. Çok aşırı sert oynadı. Mutlu Hocam Dört sen sarı de kart var hocam. Dört katılıyorsundur. sarı kart ilk Yani yarıda. çok sert futbol oynadı ilk yarı. Ha ikinci yarı biraz işte Pendik de biraz tabii oyundan düştü. Pendik biraz daha 15-20 dakika daha rahat götürseydi işte kırmızı kartlardan falan da yani etkilendi zaten. Yoksa götürdü. Hakem zaten hep bahane arıyordu. Maçı vermek için, gol attırmak için hep bahane aradı zaten. Özellikle ikinci yarıda.
Gelen Evet. telefondan sonra. O Tabii, olaydan tabii. sonra. Tabii. O mesajlar akmış ya. Bu arada mesajları atladık. Hemen şöyle okuyalım. Mesajlara dönelim. Şöyle bir, ama ben önce bir okuyayım da. Belki hani yanlış bir şey de olur. Yayına getirmeyelim. Heh. Şu çok güzel. Faik Emral. İzmir'den e, dönüş Yol yoluyorum. alıyorum. Evet, yolu alıyorum. Keyifle dinliyorum. Yolu tatlı bir hale getirdiniz. Herkese selamlar. Adnan abime özellikle demiş. Eyvallah, sağ olasın. Faik'ciğim ben de teşekkür ederim. Öpüyorum gözlerinden. İyi yolculuklar diliyorum Faik'ciğim. Sağ ol, teşekkürler. Bünyamin Şeker. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olsun Bünyamin kardeşime, teşekkür ediyoruz. Holigan Beşiktaşlı geldi. Buyurun şimdi. Ben bir Beşiktaşlı olarak bıktım, her hafta aynı senaryoyu yorumlarını bekliyorum. Mutlu demiş. E, Hocam bu mesaj sana, Mutlu hocam. Şimdi konunun ne olduğunu tam anlayamadım orada. Pardon. Diyor ki ben bir Beşiktaşlı olarak bıktım diyor. Her hafta aynı senaryo diyor. Yorumlarını bekliyorum Mutlu diyor. Ondan sonra arkasından Mert Hakan'ı paramparçık etmek istiyorum. Sarı çıyan demiş. Holigan Beşiktaşlı. Evet, Oligan Beşiktaş'ta işte Beşiktaş Valla taraftarı da konuştuk. böyle evet, Konuştuk. Yani yayınımızda konuştuk. Hepsini evet. söyledik. Holigan Beşiktaşlı'ya yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, Sağ var olsun. olsun. Evet, Bir zahmet şöyle birazcık geriye alırsan yayın sonu, evet. zaten orada hepsini açıkladık. Yayınladık. E, Sonra şöyle yapıyorum, yine devam ediyorum. Evet hocam. İsmail Kartal. Şuradan devam ediyorum İsmail Kartal'a. Fener yıkılmaz. Peki. Peki İsmail Hoca. Yani ilk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirler, ya Allah Allah, ben de tam böyle cümleye başlıyorum. Diyeceğim ki, tam diyeceğim böyle taktik teknik konuşacak herhalde. Biz de bir şeyler öğreneceğiz İsmail Hoca'dan. Bizi de kendine benzetecek yakında ya. Yemin ediyorum var ya, Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık edindi herhalde. Yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar. Ne yapacak? Her gelen maçı mı versin? Yenilsin oynamadan ya. Hiç oynamasın Ya diyor yani. Öyle Ha, istiyor. öyle istiyor. öyle istiyor, öyle istiyor. Dördüncü hakeme söyledim. Bunları okuduk herhalde hocam, öyle mi? Evet, okuduk onları. Evet. Peki. Şimdi Evet. şurayı Ceko da okuduk çok mu? ağladı canım. Orayı da Ceko da okuduk. çok ağladı. Ceko'dan itibaren başlayabilirsin. Evet. Ceko'dan itibaren mi? Evet. Ha. Tamam. Ceko ilk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizin bir fikriniz var mı? Var Ceko. Olmaz mı ya? Ayıp ettin. Eve git, bir daha izle maçı. Bak görürsün kim ne kadar oynatmış oyunu, kim ne kadar soğutmuş. Anlarsın. Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum demiş. Yemin etme. Gerek yok. Yani Çarpılırsın da yemin etme. çarpılırsın yani. İlk defa olmuyor bu. Bu durum bizi de geriyor. Kendi stadımızda bunu ilk defa görmüyoruz demiş. Hakemler de buna müsaade ediyorlar. Ya kardeşim, hakemler, maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Yani hani matematik sınavına girmiş de matematik problemi çözer gibi anlatmış burada da Ama yani. bunlara kim bir şey veriyor bunlara? Kendileri çok sert oynadı Pendikler adına. Tabii, Çok sert oynadılar. Tabii canım. tabii. Ya adam sakatlanmış, adam yerde. Ya peki hadi şunu, ya ben peki Ceko'ya şunu söylüyorum. Bak şimdi gene benim şeyim geldi. Ya Ceko, sen hava topuna çıktın. Kafan kanadı, kaşın açıldı. Eğer Pendik Spor'dan kaç tane oyuncu geldi de senin tepene dikildi de sen bu oyunu niye soğutuyorsun veya sen kalk hadi falan filan dedi sana. Bir tanesi bile gelip de bir şey demedi. İlla ki dememek için de bir tarafının kanaması mı gerekiyor yani? Hani ispat mı
yani ne diyecektin? Başım kanıyor bak görmüyor musun mu diyecektin yani. Yani illaki rakip oyuncuların da mı bir taraf ayağı mı yani hani Allah korusun da ayağı mı kırılsın? Başı mı patlasın kanasın yani inanmanız için yani. O alanda sakatlanıyor kardeşim. Futbolcu sağlığı her şeyden önce gelir. Tabii. Tabii. Hoca başını gösterdi. İkna etmeye çalışıyor orta hakem bile. Diyor ki baş diyor. Yok pardon. Levo kendi kalecileri. Şöyle yapıyor ya. Durun diyor. Başından diyor. Durun diyor. Gelmeyin diyor. Kendi futbolcuların arkadaşlarına. Yani En tehlikeli yer. En tehlikeli yer. en tehlikeli yerdi yani. Tabii. Rakip Pendiksporlu oyuncu yerde yatıyor. Bütün oyuncular oyuncunun üstüne gidiyor. Başı döndü düştü falan. Levo sakinleştirdi kendi oyuncularını. Şöyle yaptı. Gelmeyin diyor. Baş diyor. Gelmeyin diyor yani. Böyle yapıyor. Şu düştükleri hale bak ya. Bu tarz durumlarda da bizim takımımız kartlar görüyor. Her maçta ilk 15 dakikada sarı kartlar görüyoruz. Gerçekten garip bir durum. Vallahi gerçekten garip bir durum Ceko. Yani Biz başka maç izledik sanki. ya sanki biz farklı bir maç izledik. Sanki biz şeyi izledik. Manchester City Liverpool maçını izledik yani. Aha. Wellington'a faul verebilirsin ama kart çok basitti Evet, demiş sarı Kenan. kart değildi o zaten. O pozisyon kart değildi. Tabii. Evet. Yani çok konu var. Yani o kadar doluyuz ki yani hangi birini anlatacağımızı açıkçası bilmiyoruz. Barış Ama hocam. bugün Evet. buyur hocam. Ya buradaki İsmail hocamın, Mert Hakan'ın, Ceko'nun yapmış olduğu açıklamalarda şunu anladım ben. Sanki Fenerbahçe'deki bütün futbolcu ve teknik heyet anlaşmış gibi hepsi bir ortak açıklama yapıyor. Neymiş efendim? Maç çok durmuş. Herkes yatıyormuş. Bütün maçlarda bu konu. Yok biz oynayamıyoruz. Biz futbolcular yatıyor, sakatlanıyor, bilmem ne oluyor, maç duruyor falan gibi. Hepsi aynı açıklama yapıyor. O zaman ikinci yarı niye durmuyor? Mutlu hocam sana buna bir şey söyleyeyim. Maçtan sonra Selahattin Baki'nin röportajını dinle, hepsi aynı. Evet Yönetici, dinledim. hepsi Selahattin aynı Baki'yi de cümle dinledim var. yani. Hepsi Yani aynı. şimdi hayır şunu demek istiyorum. Yani rakip futbolcular ne yapsın kardeşim? Yani senin istediğin gibi mi oynasın yani? Yani senin istediğin gibi oynasınlar, size maçı versinler. Onu mu istiyorsunuz yani? Böyle bir Ben hiç saçmalık olur mu ya? oynanmazsa 3-0 hükmen galibiyette her maçı Allah alsın. Allah. Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Yani Selahattin Baki olursa falan açıklamalar copy paste gibi aynı değil mi? ya algı yapılıyor ya. Resmen algı Hocam yapılıyor ya. bu açıklamaların en büyük sebebi Trabzonspor maçına hazırlık. Bak. Aynen öyle. Bu algı Trabzonspor maçını şimdiden altına almanın peşinde. Ya zaten Selahattin Baki açıklama yaptı. Dedi ki bugünkü maçtan sonra federasyon dedi Trabzon maçına nasıl bir hakem verecek dedi. Şapkadan ne çıkaracak merak ediyoruz. Bilmem ne. Şimdiden algı yapıyor. Baskı altına almaya çalışıyor federasyonu, hakemleri bilmem neyi falan. Ya bırak kardeşim sen işine bak ya. İşine bak da federasyonda da kendi işine baksın. Kimi atacağına karar versin ya. Hakemler de rahat rahat maç yönetsin ya. Bu ne ya? Yani Allah. insan olan, vicdanı olan, Allah'a inanan bir insan bugünkü Fenerbahçe Pendik maçında hakem hangi tarafa daha destek vermiş, hangi tarafın aleyhine vermiş? Herkes buna göre davransın. Ben bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Bugün Kadir Sağlam Fenerbahçe Pendikspor'un maçının hakemi görevini layıkıyla yaptı. Hatta bundan sonraki maçlara da verilsin. Çünkü buna Fenerbahçe'nin anladığım kadarıyla ihtiyacı var. Net. Hocam yayın sonunda ikinize de günün manşetlerini soracağım. Bu arada siz hazırlıklarınızı da yapın bu anlamda bir zahmet. Manşetlerinizi hazırlayın. Evet. Kenancığım sağ olsun yine mesajla yayınımıza da hem katkı veriyor hem de bizi izliyor. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Pendik oyundan düşmedi, düşürüldü maalesef demiş. Vallahi doğru söylemiş. Aynen öyle. Kenan Çok kardeşim doğru tespit. Teşekkür ediyoruz. Vallahi doğru söyledin. Aynen öyle. Yani takım Pendik resmen oyundan düşürüldü yani. Doğrandı. Doğrandı yani. Vallahi
Yazık günah. Hocam 1 saat 30 dakika oldu. Şöyle biraz da latife olsun. Araya bir... Barış hocam şunu söyleyeceğim. Yani aklın Buyur yolu hocam. birdir. Aklın yolu birdir. Futboldan az bir şey anlayan, şimdiki Kenan kardeşimiz gibi futboldan az bir şey anlayan, az bir şey futbolu takip eden herkes olayın farkında. Herkes olayın Kesinlikle. farkında ya. Kesinlikle. Ya böyle saçma sapan şey olmaz. Yeter artık ya. Nereye kadar böyle gideceksiniz ya? Nereye kadar böyle gideceksiniz? Hocam şimdi haftaya Fenerbahçe'nin Trabzon maçı var. Bu maçın hemen akabinde, hemen sonrasında Trabzonspor cephesi de maça hazırlıklara başladı. Tabii takım içerisinde de oyuncular arasında da antrenmanlara hız vermeye başladılar. Hemen maç sonrası. Bunlardan bir tanesi de hemen şöyle getireyim. Uğurcan Çakır maç sonu an itibariyle Fenerbahçe maçı için penaltı çalışmalarına başladı. Yani Esprili bir şey. yani bunu da yayına getireyim istedim. Bunun üzerine de konuşalım. Yani Uğurcan Çakır bugünkü Fenerbahçe Pendikspor maçının hemen ardından, hemen sonrasında an itibariyle Fenerbahçe maçı için penaltı çalışmalarına başlamış. Valla Uğurcan'cığım sana da bol şanslar diliyorum. Umarım Trabzon maçında neler olacak çok merak ediyorum. Bunu da zaten haftaya göreceğiz. Yani bu tarz şeyler hangi hakem verilecek, nasıl olacak bunları da zaten merak ediyorum. Ne olacak gerçekten? Biraz sıkıntılı ve zor bir maç olacak yani Fenerbahçe açısından. Barış hocam bir şey atladım ben. Onu da Buyurun. belirtmek istiyorum burada. Bu Fenerbahçe Pendik maçıyla ilgili. Pendik sporlu futbolcunun bir tanesinin sakatlığından dolayı sahaya çağrılan sağlık ekibini tedavi sonrasında topun Pendik Spor'a verilmesi gerekirken Fenerbahçeli futbolcular Pendik Spor'a vermediler. Pendik Spor'a vermediler. Evet, Pendik Spor'a vermediler ve Ceko olayın farkına vardı. Yani arkadaşlarına da kızarak topu taca attı. Tekrar Pendik Spor'un topu kazanmasını sağladı. Ya tamam. Arkadaş yani maç kazanacaksınız diye de yani bu kadar da yani olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Fair play diye bir olay var. Fair play falan olay bitmiş yani. Velet halin amin yani. Böyle şey olmaz ya. Yok. Onu atlamıştım. Onu belirtmek istedim yani. Özür diliyorum. Yok estağfurullah hocam. İyi yapmışsın. Yani şöyle tabii bu hareketinden dolayı da Ceko'ya tabii teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten fair play'e uygun hareket etmiş. Yani maç kazanmak için maç kazanmak için her şey mübah mı ya? Her şey değil canım. Yani böyle olamaz. Saçma sapan şey olur mu ya? Her ne kadar eleştiriyorsak da şu anda Fenerbahçe'ye deseler ki Ali Koç'a Konfederasyon Kupası mı Türkiye Ligi mi deseler Türkiye Ligi diyorlar zaten. Tabii ki aynen öyle. Yani Konfederasyon Ligi onlar için önemli değil. Şu anda Fenerbahçe için şampiyonluk. Galatasaray için de Adnan Hocam Galatasaray için de tam tersi söz konusuydu. Yıllarca bunu söylediler. Yıllarca yani Türkiye Ligi şey değil, amaç değil, asıl amaç Avrupa Ligi, Avrupa şampiyonluğu diye Türkiye Ligi araç, hedef Avrupa şampiyonluğu diye amaç Avrupa şampiyonluğu diye bildirildi yani. Galatasaray'ın amacı o zaten. Yurt dışında Türk olmayanları yenmek. Hedefi bu zaten. Evet. Evet hocam buyurun devam edin. Ben bir şeye bakıyorum. Siz şey yapın. Akışa devam edin. Yani Fenerbahçe'nin burada bu şekilde maçlar kazanmasını tasvip etmiyoruz. Yani hoş değil yani. Fenerbahçe kaldı ki Fenerbahçe'nin yani buna ihtiyacı yok. İhtiyacı yok yani. Yani yönetimiyle, camiasıyla, taraftarıyla ülkemizde gerçekten kayda değer bir takım. Yani bu tür şeylere hiç girmemesi gerekir yani. Zaten iyi ki Mutlu Hocam şu anda iki takım baş başa gidiyor. Türkiye Ligi yoksa bitmiş yani. Evet. Yani iyi ki Fenerbahçe, Galatasaray var ki baş başa gidiyorlar. Bunlar da olmazsa Türkiye Ligi zaten atıl durumda. Bitmiş yani. Evet. Hocam kim seyredecek? Ama hiçbir yerden yayınlarımızı almıyorlar. Futbolumuzu izleyen yok.
Yani şöyle, Ali Koç'a sorsalar hani Türkiye Ligi şampiyonluğu mu yoksa Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu mu? Oraya tekrardan değinecek olursak bütün camia zaten şu anda Fenerbahçe'de şampiyonluk için mücadele ediyor. Çünkü şampiyonluğun hem getirisi hem de manevi getirisi camiaya çok farklı olacak. Yani tekrardan belki de bir ayaklanma, hani diriliş olacak bir Fenerbahçe camiası için. Belki de öyle bir durum söz konusu olacak ama Barış hocam özür diliyorum. Asıl buradaki konu neyi biliyor musun? Eğer ki bu sene şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırırlarsa makas açılacak. Makas açılacak. Galatasaray'a yani önümüzdeki yıl Galatasaray'ın tek şampiyonlukla 5. yıldızı yani kazanması durumu söz konusu. Aradaki makas orijinal 5 yıldızı. Orijinal 5 yıldızı alma yani söz konusu. Bu defa Fenerbahçe'deki makası açılınca ne olacak? Ya her sene de şampiyon olamayacağına göre yani sıkıntılar daha da büyüyecek yani. Mevzu o yani. Evet. Şeyden Galatasaray camiası taraftarlardan da zaten Fenerbahçe'ye biraz şey var. Yani siz gidin Köy-Ferans liginde oynayın. Hani Köy-Ferans kupasını alın siz diyorlar. Yani biz UEFA'yı aldık. UEFA kupasını siz Köy-Ferans kupasını alın diye de tabii biraz esprili bir şeyleri var taraftarın. Valla Zamanında bunu Coca-Cola turnuvası diye de bildirmişlerdi. Galatasaray ağızlarının payını verdi. UEFA kupasını alarak ağızlarının payını verdi. Coca-Cola siz gidin Coca-Cola turnuvasında oynayın diye söylemişlerdi. Ya yakışık almaz bunlar ya. Ayıp ya. evet. Ya bir Türk takımı Avrupa'dan nasıl bir kupa gelsin baş tacımızdır. Tabii. Hangi takım olsun? Fenerbahçe getirsin. Ülke puanı var ya. Konferans liginin şampiyonu olsun. Biz de karşılayalım yani. Hep birlikte karşılayalım yani. Ülkemiz için, bayrağımız için yani ihtiyacımız var böyle şeylere. Yani hangi takım getirsek baş tacımız yani. Adnan Hocam, yayınımız 1 saat artık 38 dakika oldu. Yavaş yavaş böyle bir toparlamaya girebiliriz. Biz yayınlarımıza başladığımızda Mutlu Hocama böyle yayın sonlarında sorular soruyordum. Böyle hani şey sorusu, böyle genel kültür tarzında falan böyle. Biraz da tabii Adana'yı da özledik herhalde, Kozan'ı falan. Zor olmasın bana soracağım. Yok çok kolay ya, çok kolay. Çalışmadığın birinden sorma. Adnan Hocam, bici bici mi yoksa limon dondurması mı? Limon dondurması. Aa. Ben de bir şey sorayım. Peki dur bir saniye. Mutlu Hocam bir saniye. Limon dondurması nerede yenir Adnan Hocam? Kozan'da. Kozan'da nerede ama? Kozan'da Tambur Mehmet'in dondurması. Ben de bir şey soracağım Barış Hocam. Buyurun. Pekala Adnan Hocam'a soruyorum bunu. Şalgam mı, ayran mı? Vah. Şalgam. Bir Adanalı'dan zaten başka türlü bir cevap beklenemezdi. Hocam şimdi bilmeyenler için en azından izleyicilerimiz, Adana'yı bilmeyenler falan da çok yani izleyicilerimiz var. Şalgam neden yapılıyor hocam? Neyden yapılıyor? Bana mı sordunuz? Adnan Hocam cevapla. Sen biliyorsun hocam. Tamam. Adnan Hocam bakalım ne diyor? Adnan Hocam cevap versin. Evet. En zayıf halka Adnan Hocam burada. Yani şalgamın birinci şeyi siyah havuç zaten. Ana madde olmazsa olmaz işte. Bulgur. Bunlarla işte bekletilir. Ağıt şeylerde, varillerde. Ondan tam kurulma şeklini karıştırmalarını ben tam birebir bilemiyorum da yani şöyle şarap misali yani. Demlendirilir, bekletilir. Zamanı geçtikçe de daha güzel tatlanır. Yalçın Kara kardeşim Kozan'daki gönderler. Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Çok güzel şalgamı var. Tavsiye ederim yani. Tamam. Babasına da rahmet diliyoruz buradan. Kozan'ımıza Karaoğlu şalgamını sevdirdiği için. Tabii. Marka. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Başka sorusu var mı? Yine yiyecek içecekler sor. Yok. Şimdi hepsini birden sormayalım. Her yayın sonu böyle ufak soracağız hocam. Böyle konuşacağız bunları yani. Tamam.
Bu arada Hocam Nisan ayında da e, Portakal Çiçeği Festivali var Adana'da. Nisan ayında. Geliyor, tamam. yaklaşıyor. Aslında gitmek lazım ya. Oralara da Tabii o tüm izleyicilere festivalleri falan kaçırmamak lazım da Adana'yı işte. tavsiye ederiz. Çiçek Aynen. Festivali çok güzel olur. Adnan Hocam, bir Aynen. de kebap festivali var biliyorsunuz. Evet, tabii. Tabii. Bizim Her bak taraf bir bana mı oluyor? bak bir şey söyleyeceğim size. Adana'daki kebap festivaline bizim buradan Viyana'dan gidenler var. Var var, Her Avrupa'dan yerden çok gelen geliyorlar. var. Evet. Yani oraya gidip orada o festivali takip eden, izleyen, orada yiyen, içen, işte 3 gün 5 gün neyse festival boyunca güzel vakit geçiren gurbetçiler var yani. Adanalı da değil bunlar yani. Adanalılar da değil yani. Tabii canım, seviyorlar. Güzeldir Adana. Evet. Hocam yayınımız bitti. Yani bitti derken toparlayalım artık yavaş yavaş. Yayınla ilgili, bugünkü maçla ilgili değinmek istediğiniz böyle önemli bir şey var mı diyeceğim ve arkasından da sizden ricam bugünkü maçın manşetinde söyleyin. Sonradan toparlayıp yayını kapatalım. Evet, bugünkü maçı hakem Pendik'ten aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Galatasaray'da şampiyonluğu beraber yürüsün diye devam ettirdiler. Maçın genel analizi bu. Mutlu hocam buyur. Yok sen Ee, şeyini söyle ben cevaplayacağım ha, mesajı. o Kaan'ın sorusunu sen cevapla. Bana Evet. bana bana Evet. sordu. Ben Aynen cevaplayacağım. öyle. Benim manşetim, bugünkü maçla ilgili manşetim, e, Ben manşet hakem vermedim daha. He, vermediniz mi? Adnan hocam vermedin mi manşet? Ben Yok. onu verdim sana. Manşet Buyurun diyemem siz o ki. zaman. Adnan Hocam buyurun, devam edin. Manşetin Türkiye Futbol Federasyonu 4, Pendik 1. Evet. Güzel Evet. bir manşet. Evet. Güzel. Evet. Adnan Ee, hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ Sağ ol, var ol. olasın. Yayına gösterdiğin katkıdan dolayı. evet. Teşekkürler. Evet Barış Hocam. Devam edebilir miyim? Tabii şimdi Ha, evet. sen hocam. Benim söyleyeceğim de bugünkü maçla ilgili manşetimiz, hakem sürprize izin vermedi. Yani Pendik Spor'un puan kazanmasına izin vermedi. Kopma yaşansın istemedi. Ligin tepesinde kopma yaşansın istemedi. Hakem sürprize izin vermedi kısaca. Evet. Hocam senin de ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yayına gösterdiğin katkı için de Ben de sizlere teşekkür ediyorum. sağ Sağ olun, olun, var var olun. olun. Bugün çok güzel bir yayın yaptık. Fenerbahçe 29. hafta Fenerbahçe yani Fenerbahçe Pendik Spor karşılaşması sonrası maç sonu canlı yayınında kanalımız da Dijital Türk Sports kanalımızda izleyicilerimizle, takipçilerimizle birlikte olduk. Tabii yayınımızı daha sonra izleyecek olanlar da çok fazla olacak. Bizi takip eden, bizi izleyen, mesaj gönderen tüm izleyicilerimize yayınımıza da göstermiş oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Bizler sizlerle beraber sorular sorun, cevaplayalım. Seviyeli bir şekilde yayınlarımızı, akışımızı devam ettirelim. Ve e, Ramazan başlıyor yarın. Bu vesileyle de tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Rabbimden dilerim. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir e, Ramazan yılı daha geçiririz. E, ve Kaan'a gelince ya Kaan'cığım ne şinitsılı ya. Ne şinitsılı ya. Yani Adana kebabı dururken şinitsıl nedir yani? Evet. Tabii ki Adana kebabı ya. Adana kebabının üstüne ben yemek yani hani kendi kulvarında orada tanımam diyorum. Sorun içinde teşekkür ediyorum. Son olarak Galatasaray sevdalısı güzel bir yayındı. Teşekkürler, iyi akşamlar demiş. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Çok teşekkür Galatasaray ederim. Sağ olsun, var sevdalısı. olsun. Teşekkür Kendisi ediyorum. kendisi de her gün bizi izleyen, bize destek veren hem mesajlarıyla hem izleyişiyle hem yorumlarıyla izleyici takipçilerimizden bir tanesi. Sağ olsun, var olsun.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımızı eğer kaçırdığınızı düşündüğünüz çok önemli noktalar var yayınımızda. Akışı tekrardan baştan alıp izlerseniz de konulara hakim olursunuz. Özellikle ve özellikle hakem konusunda bugün gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi Adnan Hocam'dan. Orayı kaçırmayın diyorum. Yayınımızı tekrardan izleyin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni bir yayında görüşünceye dek iyi akşamlar. Kendinize çok iyi İyi Herkese iyi bakın. akşamlar. akşamlar. Sağ olun.